Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Şöyle ekranımızı da açalım. Evet, merhabalar. Tekrardan hoş geldiniz diyelim. Hemen bakalım kimler gelmiş. Evet, Serhat Bey burada. Şahin My Life her zamanki gibi ilk gelenlerden. Gökhan Bey burada, Okan Bey burada, Aysu Kılıç burada, Emre Yaprak burada. Fatih Çiftçi her zamanki gibi burada. Geçtiğimiz yayınlara analizlerine baktığımda Fatih Çiftçi özellikle en çok süper teşekkür atanlardan birisi. Ayrıca tekrardan çok teşekkürler Fatih Bey. Çok sağ olun. Elay burada, Deren burada, Şahin My Life demiştik. Nagizade de burada Azerbaycan'dan. Ömer Dündar burada, Marco burada. Tabii ki Dokte ETH de burada. Ee, EM4XH XN hay demiş, hay diyelim. Ee, Aysel Şahin her zamanki gibi burada. Mustafa Cil iyi geceler millet demiş. Ve Fatih Çiftçi her zamanki gibi desteğini esirgemiyor. Her yayında olduğu gibi bu yayında da süper teşekkürü ilk yollayanlardan ve en bol şekilde yollayanlardan birisi. Çok çok teşekkürler. Kesene bereket. İnşallah gani gani karşılığını alırsın diye duamızı da etmiş olalım. Çok sağ ol. Ee, Şöyle Musa Çözer de burada. İyi akşamlar hocam demiş. Hoş geldiniz. Deren de her zamanki gibi yine sürekli destek olanlardan arkadaşlarımızdan. Çok çok teşekkürler. Kesenize bereket. İnşallah dediğim gibi gani gani karşılığını alırsınız. Shibumi yok demiş. Birazdan gelir muhtemelen. Fatih Çiftçi haydi millet eller cebe demiş. Küçük bir oraya bir hedef koyduk tabi 5 tane. İkisini doldurmuş olduk. Çok teşekkürler. Düşünmeniz bile yeter. Çok çok sağ olun. Evet. Şöyle 3-5 dakika daha bekleyelim. Arkadaşlar da gelsin. Ankete katılmayanlar varsa sohbette bir anket yaptım. Anketimizi katılım yapalım. Ortalamamızı anlayabilmemiz için. Fatih abi cep kalmadı demiş, cep. Karadağlı gelmiş, hoş geldiniz. Şahin My Life. Nasıl cep kalmaz sende ya? Uranyum gelmiş, hoş geldiniz. Allah daha çok versin demiş. Amin. Amin inşallah. Dediğim gibi gani gani karşılığını alırsınız. Allah daha çok versin diyelim. Çok sağ olun. Hocam nereye gidiyoruz gene? Kanlı pazartesi olmaz inşallah. Mustafa Çil. Valla dünkü yayında olanlar, hem katıla özel yayında olanlar hem de normal yayında olanlar şu anki senaryoya şaşırmamaları lazım. Sırf katıla özel katılanların anketi yanlış çıkmasın diye bugün Market Maker'a bir 85'e iğne attırdık. Ama genel gidişatımız bozulmadı. Devam. Bakalım. Diğer seçenek 82.500'dü değil mi bizim? Aynen, diğer hedef 82.500 diye hatırlıyorum anketteki. Biri de 85.500'dü ya da 80.500 müydü? Her neyse, dünkü anketi unuttum. Ee, Sıkıntı yok şimdilik. Dün ne konuştuysak o gerçekleşti bugün. Evet, zaten birazdan detaylı değineceğiz ona, grafiklere. Selamlar Fatihciğim. Evde zeytin yok, temiz don kalmadı demişti anonim. İnşallah yeni don alabiliriz diyelim önümüzdeki günlerde. The Anonim de en çok destek olan kişilerden birisi bu arada. Süper teşekkür olarak da bu şekilde yorumlarda da aynı şekilde aktif olarak da. Bu arada girer girmez emoji atan arkadaşlara da teşekkür etmeden geçmeyeyim. Çok teşekkürler. Bu şekilde de destek olmaya çalışıyorsunuz. Beğenimiz de 30 beğeniye ulaşmış. Çok çok sağ olun. Bu emoji olayında katıldaki arkadaşlar beni şaşırttı açıkçası. Onu dün konuşmuştuk, öyle bir şey beklemiyorum dedim ama evet, bir rekor gelmemiş ama o kadar az kişinin katılımıyla o kadar çok gelmesini hiç beklemiyordum. Birazdan özel katıla yayın yaptığımız zaman açıklayacağım onu. Fatih Çiftçi bir jest bekliyorum demiş. Ee, İllaki olur. Bir düşünürüz onu. Uygun bir şey tabii ki olacaktır. Bu şekilde sürekli destek olan arkadaşlara. Hocam sizden fan tokenları analizi bekliyoruz demiş.
Santos, PSG, Barcelona, hepsini arka arkaya bakarsam diğer arkadaşlara haksızlık olur. O yüzden bir tanesini isteyin, ona bakalım. Güzel insan iyi geceler demiş. Ahmet Apaydın gelmiş, hoş geldiniz. Ömer Ağıl gelmiş, siz de hoş geldiniz. Turgut abi iyi yayınlar. Amip beni yedi bitirdi, ruhumu sömürdü demiş. İnşallah siz de başka bir coin'in ruhunu sömürürsünüz diyelim. Ve sürekli beni, hatta ilk Twitter'dan takip edenlerden, aynı şekilde YouTube'da da ilk yayınımdan beri burada olan DokDYTH de bir süper teşekkür yollamış. Hedefe destek olmuş. Çok çok teşekkürler. Eksik olma, inşallah gani gani karşılığını alırsın diyelim. Şöyle beğenimizi de atalım. Çok sağ ol. Kesene bereket. Altlarda hareket ne zaman başlar? Dominans geri çekilmediği sürece, özellikle 57'lerin altına düşmediği sürece hareket başlamaz. Yani hareketten kastınız %50, %100 ya da birkaç x ise buna gerek yok. Ama boğa hareketinden bahsediyorsanız en azından 57'lerin 56'ların altına çekilmemiz lazım dominansta. O yüksek boğa hareketinden kastınız oysa. Santos. Şöyle ben yeni bir sayfa açayım bugüne özel. Bu arada katıldaki arkadaşların altcoin'lerini zaten 1 saat 1,5 saat sonra biliyorsunuz sizde özel yayın yapacağız. Haftalık kapanış canlı yayın yapacağız. Orada da bakabiliriz acelesi yoksa. Acelesi olanlar varsa tabii ki şimdiden söyleyebilirler. Evet. SNX'i de listeye alalım. Yok hocam %10 yeterli altcoin'ler demiş. Gökhan Bey de gelmiş. OM'ye bakalım demiş. OM'yi de listemize aldık. Bir balina yüklü short açtı. Hem ET hem BTC için, onu batırmak için ters de yapabilirler ama ET'de. Onun zaten likidasyonu 85 bölgesindeydi. O ekleme yaptı. 86 küsurlara getirdi likidasyonunu. O bugünkü iğneyle o riskle karşı karşıya geldi. Ama bizim şu ekranda da görüyorsunuz o iğne attığı yeri. 3 tane güçlü indikatörün birleştiği bir nokta orası. Oraya iğne atıp orayı kıramadan geri düştü tekrardan anlık olarak. Sui'ye de bakalım. XI. Şöyle 5 tane coin'imiz oldu. Ene'ye bakalım. BTC kaçta kapatırsa olumlu olur bizim için. Birazdan değineceğim. Ki zaten Musa Bey siz de gece 3 kapanışını, haftalık kapanışını kapattığında olumlu kapatıp kapatmadığını, diğer detayları hepsini katıldaki arkadaşlarla özel canlı yayın yapıyor olacağız. AVAX bakalım. Turgut abi AMIP yorumuna ihtiyacım var. Yazdım Serhat Bey. Burada şöyle, hatta şuraya ekleyeyim. AMIP'e de bakalım. XRP Nina gelmiş. Nina uzun zamandır yok yayınlarımızda. Hoş geldiniz diyelim. The Batuhan sürekli yayınlarımızda olan yine katılımcılardan birisi kendisi. Sinyal Avcısı grubuna katıldı. Hoş geldiniz diyelim. 1,5 saat sonra, 1 saat sonra özel canlı yayınımızda zaten konuşuruz tekrardan. Hoş geldin. Bakıyorum şöyle. Pi ile ilgili bugün video gelecekti. Yetiştiremedim. O yüzden yarına kaldı arkadaşlar. Ama Pi'ye de bakarız. Pi'yi yazdım Okan Bey. Ona da bakalım birazdan. Dediğim gibi katıldaki arkadaşların coinlerini isterseniz 1 saat sonra bakalım. Eğer acelesi yoksa. Acelesi varsa tabii ki hemen bakarız. Fatih Bey hemen mi bakalım? 1 saat sonra baksak da olur mu? Dot demiş Ali Çakal. Dot'a da bakalım. Yunus Yüksel gelmiş. Hoş geldiniz. Bu arada çok coin oldu. Önce bunları bitirelim. Artık yeni coin yazamayacağım. Yaklaşık kaç tane oldu? 3, 6,
9, 10, 11 tane olmuş. Önce bitirelim bunları. Sonra zaman kalırsa yine devam ederiz istediklerinizden. Fatih Bey'in de yorumunu alalım. Hemen baksak iyi olur. Tamam, hemen bakacağız o zaman. Ne istemiştiniz? Layer. Layer'a bakalım. Dört saatlik. Tamam, 4 saatlik. Evet, şimdi bakacak olduğumuz coinleri bir sayayım isterseniz. Layer'a bakacağız, Santos'a bakacağız, SNX'e bakacağız, OM, SUI, XAI, ENA, AVAX, AMIP, XRP, P, DOT. Bu sizden gelen istekler doğrultusunda bunlara önce bakacağız. Zaman kalırsa da sizden istemeye devam edeceğim altcoin. Onlarla devam ediyor olacağız. Onun haricinde 40 kişi beğenmiş. Herkese çok teşekkürler. Aynı şekilde emoji atanlara da ayrı ayrı teşekkürler deyip isterseniz şöyle yavaştan geçelim. Şöyle çok kısa bekleteceğim. Bu arada Fatih Bey, yanlış şeye bakmayayım. Bu layer'dan kastınız, bu normal eigen layer var. Ona mı bakalım, yoksa bildiğimiz 158. sıradaki layer mı? Bu hangisi? Kısaltımını yazarsanız yanlış şeye bakmayalım. Bu arada Ömer Dündar da hedefe destek olmuş ve süper teşekkür yollamış. Çok teşekkürler Ömer Bey. Kesenize bereket. Aynı şekilde inşallah gani gani karşılığını alırsınız bu desteğinizin. Çok sağ olun. Merhaba hocam, kolay gelsin demiş. Ali Gelin de gelmiş. Hoş geldiniz. Kolay gelsin Turgut abi demiş. Çok teşekkürler. Çok sağ ol Ömer. Hoş geldin tekrardan. Beğenenlerin coinlerini pump yapsın inşallah. İnşallah. The Anonim. Binance hocam. Tamam. Solair. Tamam. Okey. Şuradan layer olarak yazdığımızda çıkıyor mu kısaltım olarak, yoksa Solair mi yazmamız lazım? Şu değil mi? 1.20. Bu arada şöyle, nerede o? Bakıyorum. Evet. Arkadaşlar 11-12 tane coin'imiz var. Şu an sizden gelen isteklerle. Ona baktıktan sonra devam edeceğiz yeni altcoin'lere. Şimdilik bir bunlara bakalım. Daha sonra tekrardan yorumlara bakacağım. İsterseniz şöyle 4 saatlikte Solair'e bakalım. Coinlerimiz de laptop gibi uçuşa geçer inşallah hocam. Ya şuradaki laptopun sesi sanırım size çok geliyor. Bu sağ tarafta bir eski bir laptop var. Buradaki ekranı ona bağlamıştım. Buradaki bunlara bağlı. Oradan bir ses geliyor. Çok mu geliyor bu arada mikrofona? Yani arkadan fan sesi. Aslında mikrofon şuradan ses almaması lazım ama oradaki sesi alıyor galiba. Can Yıldırım merhabalar demiş. Hoş geldiniz. Evet, layer'ı hemen ertelemeden bakıyorum. Özellikle şu an yak vermiş durumda. 1,5 saat sonraki hareketi önemli tabii ki. Şu an buradaki arka plandaki şu ince yeşil bulutumuz kapanışla birlikte eğer buralara kadar yükselmezse bir kırmızıya dönecek. Şuradaki gibi örnek veriyorum. Bir kırmızı yapıdan sonra genelde bir düşüş görürüz. Şu ana kadar yaptığı yükselişi devam ettirecek olursa diğer direnç bölgelerimiz 1.24 onlarda var.
Yaklaşık olarak milimetrik söyleyecek olursam spottaki grafiğine bakıyorum. 1.23.88 ile 1.24.40'larda ara direnç bölgelerimiz var. Diğer direncimiz ise 1.26.75-70 bölgelerinde diyebilirim. Buralara kadar bir yükseliş yapabilirse tepki alacağı destek direnç noktaları bunlar. Onun haricinde burada da şu an direnç noktasında arkadaki şu beyaz indikatörün de olduğu ve bulut yapısında alt bandı olan yaklaşık şu an bulunduğu 1.20'lerde bir direnç noktası. Burada kıramazsa, tekrar bir geri çekilme yaparsa özellikle şu seviyeyi takip etmemiz lazım. 1.17.48'ler hatta 30'lar diyeyim ben ona. 1.17.30'un altında kapanış yaparsa 1,5 saat sonra buradaki bulut yapısını bozar, düşüş devam eder. Yani o düşüş devam ederse de tepki alacağı seviyeler 1.12.50'ler diyebilirim. Buradaki şu arkadaki bulut yapısını bozup bozmayacağını takip etmemiz lazım. Kritik seviye 1.17.30. Bu 1.17.30'un altında mı kapatacak yoksa özellikle 1.17.90 1.18'in üstünde mi kapatacak? 1,5 saat sonra tekrardan zaten Fatih Bey siz de katıla özel yaptığımız canlı yayında bunu değerlendiririz. Şu an için gözüken direnç noktaları bunlar. Destek noktaları da bunlar. Geri sarkmalarda da 1.12'lerde bir desteğimiz var. Yaklaşık olarak 1.12'lere kadar bir ara desteğimiz yok güçlü olarak. Evet, bu şekilde. Evet. Şimdilik bir listemiz var. Onlar bitsin. Beğeni sayısı izleyici sayısından az, beğeni butonunu lütfen demiş. İbrahim Alan, bu şekilde destek olmaya çalıştığınız için de ayrıca teşekkürler size de. Çok sağ olun. Evet. Sırasıyla geçelim. 50 kişi beğenmiş bu arada yayınımızı. Çok çok sağ olun arkadaşlar. Bu arada bazı arkadaşlar hala gelmedi. Saat 1.30. Genelde 2-2.30 gibi katılan arkadaşlarımız var yayına. Henüz onlar gelmedi ama ben sizden gelen istekler doğrultusunda Santos'ta devam edelim. Santos'un kısaltımı direkt bu şekilde miydi? Şöyle bakalım. Ömer Faruk, emin ol yorumları okuyan en çok okuyan benim. Bu yüzden de takipçilerimiz artık son birkaç ayındır uyarmaya başladılar. Altcoin'lere bakamıyoruz yorumları okumanızdan dolayı. Arada bir yorumlara ara verin diyorlar. O yüzden siz yeni geldiniz muhtemelen yayına. Yani geldiğiniz an bir istekte bulunmuş olabilirsiniz yukarıda. Fakat sizden önce yaklaşık 15 arkadaşımız bir altcoin isteğinde bulundu. Onlara haksızlık olmaması adına. Önce onları bitirelim. Zaman kalırsa sizin istediklerinizle de döneceğim. Anlayışınız için de teşekkürler bu arada. Direkt bu şekilde demeseniz iyi olurdu. Evet, Şahin My Life her zamanki gibi her yayında desteğini esirgemeyenlerden ve kanalımızın en genç üyelerinden bu arada. Çok teşekkürler. Kesene bereket, inşallah fazla fazla don alırsın diyelim. Her yayında konuştuğumuz gibi. Umarım don fabrikası açabilecek düzeylere geliriz diyelim. Bu piyasalar düzelmesi uzun sürebilir. Bütün coinlerin %35-65'lere kadar kayıp 192 bin euro yatırdım. Bekleme gücüm var. Beklemek istiyorum. 1 veya 18 ay kendimi kurtarır mı? Bunun zamanını vermek doğru olmaz Can Bey. Hem yasalar gereği doğru olmaz. Hem de bunu bir teknik veri asla vermez. Zamanı hiçbir teknik veri vermez. Kısa vadede oluşabilecek destekleri, dirençleri görebiliriz sadece. Bu zamansal algı sallamaktan öteye gitmiyor aslında. Herkes bir zaman veriyor. Onun haricinde şunu takip etmemiz lazım. Eğer Bitcoin dominansta bir 55'lere kadar geri çekilme görmezsek bu herkesin beklediği altcoin boğasının yaşanmaması büyük ihtimal. 55'lerin altına sarktığımız zaman ben güzel bir şeyleri göreceğimizi düşünüyorum. O sürece kadar birazcık inler çıklar, böyle ara yükselişler, ara düşüşler yaşamaya devam ederiz. Evet, Ece Hanım da gelmiş bu arada Amerika'dan. Hocam iyi yayınlar, çok ilginç bir coin BPX, bakar mısın? Sevinirim. Tabii ki bakarız. Bu arada yayına 10. attığı süper teşekkür. Desteğin için de ayrı ayrı çok teşekkürler.
Hemen hemen ilk yayından beri buradasın. Fakat dünkü katıl özel canlı yayında yoktun diye hatırlıyorum. E, Bugün olacaksındır diye ümit ediyorum diyelim. Kesene bereket Şahin demiş Deren. Evet, BPX. Şöyle BPX'i de yazalım. Evet, devam edelim o zaman altlarla. Hocam şu an don düşünemiyorum. Aklını aldı BTC. Aklımı aldı BTC bugün. Bana ters köşe yaptı. Yapar. Huyudur. Marco Aleykümselam. Satoshi'nin bilgisayarı gelmiş. Hoş geldiniz bu arada. Geçiyorum altlara arkadaşlar. Arkadaşları da bekletmeyelim. Katıldaki arkadaşlar zaten bir saat sonra, 1,5 saat sonra özel canlı yayın yapacağız sizlerle. Evet, Santos'un 4 saatlik grafiklerine bakıyorum bu arada sadece. Şu an şuradaki bulut yapısının direncinden geri düştüğünü görüyoruz. Bunun yükselişine devam edebilmesi için dün güzel bir yükseliş yapmış. Fakat tekrardan yükselişe geçebilmesi için kesinlikle 2.83'ün üzerinde 4 saat kapatması lazım. 2.83'ün üzerinde 4 saat kapatamadığı sürece maalesef bu düşüş baskısı devam eder. Siz takip etmeniz gereken seviye burası. Bu seviyeye kadar ara direnç bölgelerimizi söyleyeyim. 2.706, 2.715, 2.730'lar ve 2.750'ler bunlar ara tepki alacağı direnç noktaları. Destek bölgesi ise şu an ilk olarak 2.63'te var. Ana destek bölgesi ise 2.59 diyebilirim. 2.59'un altında kapatma durumunda maalesef yükseldiği yere tekrardan düşmüş olacak. Buradaki süper trendini de bozacak. O yüzden kritik seviye burası. 2.59'a kadar normaldir. Ama 2.59'larda toparlanması şart. Buranın altında giderse de yarınki yayında tekrardan yorumlarız Santos'u. BPX'e bakalım. Şöyle Ece Hanım'ın istediği BPX. Şöyle bakalım. Bu şeyde mi var? Başka borsalardan var sadece. Yanlış bakmam. İşte BNX değil mi bu arada Ece Hanım? BPX. Yanlış yazmadık değil mi? Shibumi şey demişti. Genel yayınlarda varım ama yokum demişti. Ee, Katıla özel yayınlarda katılım sağlarım demişti dün. Belki buradadır kendileri. Bu arada Can Yıldırım da süper teşekkür yolluyor. Can Bey çok teşekkürler. Kesenize bereket. İnşallah gani gani karşılığını alırsınız. Bu arada Ece Hanım duyuyor musunuz? BPX mi? Yoksa BNX mi? Yanlış bakmayalım. Ece Hanım burada mısınız? Made in. BPX yok. BPX. Arkadaşlar BPX diye bir coin biliyor musunuz? Çünkü burada da çıkmadı. BNX galiba o. Black Ponix hocam. Onun tam kısaltımı ne acaba? Şu an BPX yazarak çıkmadı mesela. Şuradan bir bakalım. Sağ ekrandan ben de bakıyorum. Eğer tam kısaltımını biliyorsanız yazın lütfen. Şuradan BPX. Valla şu an ekranda gördüğünüz gibi. BPX yazınca çıkmıyor. Ben şuradan bir kontrol edeyim onu. Black Phonics. Şöyle bakalım. Bu şey ya. Bu Black Phonics şu an hangi borsada var bu? Pancake'te falan var. Bunun şeyine bak. Bu evet, bunu nasıl bakabiliriz? Bunun şeyine bakamayız ki. Bu shitcoin. Yani shit'in de shit'i. Henüz şeyde var. Pancake'te var bu. Bunu sadece şöyle yorumlayabiliriz. Bakın şuradan girelim. Bunun çünkü
bir verisi yok. Trade yapabileceğimiz bir veri yok. Onun için şuradaki verilerine bakabiliriz. Siz şundan bahsediyorsunuz diye düşünüyorum. Şuradaki 0.20 cent olan Blackponix'ten bahsediyorsunuz değil mi? Coinbase'te görüyorum demişsiniz. Şu değil mi? Evet, bayağı shit bir şey. Bundan bahsediyorsanız şu an burada Coinbase gözükmüyor. Coinbase'te olabilir. Belki delist olacaktır ya da daha yeni eklenecektir sisteme. Hocam bizim PHP'nin yan sanayisi galiba bu. Bununla davalık falandı yanlış hatırlamıyorsam. Vallahi duymadım. Duymadım. Şöyle bakacak olursak 3000'deki 3400'deki bir coin'in zaten coin market cap'i bu değil. Burada bir yanlışlık var. Yani başlı başına her şey yanlış şu an BPX'in. Hem market cap değeri buradaki yanlış. Hem borsalarda olmadığı için bakamıyorum. Bir BPX USDT. BPX şöyle yazalım. Şöyle kaçırmayayım. Şurada var mı herhangi bir şeyi? Şu şekilde yazsak olur mu? Yok. Yok, maalesef bu şekilde çıkmıyor buradaki şeyde. Buradaki veriler de yanlış. Yani başlı başına bakamayacağımız bir coin. Şu an ne zamandan beri var bu? Öf. 2022'den beri muhtemelen buraya şey yapıyorlar. Evet. Değişik bir zikzak. Ya kara para aklıyorlar ya da büyük bir hazırlıkları var. İki seçenek. Hangisi sizce? Rüzgar BB gelmiş. Hoş geldiniz. Merhaba hocam demiş. Evren Bey, şimdilik bir coin listemiz var. Sizden gelenleri yazdım. Zaman kalırsa bakarız ona da. Türk kahvesi gelmiş. Herkese selam demiş. Hoş geldiniz. Çamur Şevket, doğru. Biz direkt niye altcoin'lere geçtik? Bitcoin'i yorumlamadan Bitcoin ilk defa Bitcoin'i yorumlamadan altlara geçtik. Şöyle Layer'a baktık zaten. Şunları 25 geçen bakmıştık. Santos'a da aynı şekilde 28 desek. BPX 32. Ya hocam sürekli zigzag halinde, ondan sordum. İşte dediğim gibi bu tarz coinlerde bir anda mesela şuradan kaç dolara gitmiş? Mesela 2 dolara gitmiş. Yani bir anda 10x yapıp geri düşüyorsa burada ben o tarz çok coin rastladığım için %90'ı para girdi çıktısı yapıyorlar. Yani muhtemelen parayı transfer etmek için kullanıyorlar bir şekilde. Farklı amaçlarla kullanıyorlar yani o coin'i. E, Yani çok düşük bir ihtimal. Bunun burada balinaların şu an işte bu malı topladığını düşünmemiz çok düşük ihtimal. Ee, Özellikle 2024'ten beri bu hareket devam ediyor. Hacimsel olarak. Yani takip etmek lazım tabii. Şu zikzaklı yapıyı daha düzgün yapıya evrilirse, en azından birkaç borsaya gelirse o zaman tekrar değerlendirelim. Yoksa bu olmadığı sürece maalesef çok riskli bu coin. Evet, Aysel Şahin, Şubi mi gelmiş? Yoklamayı kaçırdın mı? Merhaba hocam ve arkadaşlar selamlar demiş. Biz arka planda sessizce izlediğinizi düşünüyorduk. Black Ponix, BPX is not tradable is coin on Coinbase demiş The Anonim. Evet, ben önce bir BTC'ye tekrar geçeyim arkadaşlar. Ece Hanım kusura bakmayın. Hani analiz edilecek hiçbir tarafı olmadığı için yapamadım. Sadece bir yorum yapabildim bununla alakalı. Dediğim gibi biraz daha birkaç en azından borsaya gelirse detayları tekrar konuşuruz sizlerle. Şöyle Bitcoin'e bakalım arkadaşlar. Bitcoin bekleyen arkadaşlar, hem 100 izleyeni geçmişiz. Bitcoin'den devam edelim. Şöyle hangi dakikada baktığımızda yazalım.
Yayın tekrarını izleyecek arkadaşlar biliyorsunuz olabildiğince dakikaları ayırmaya çalışıyorum unutmadığım sürece. Bu şekilde kolaylıkla izleyebilirsiniz siz de. Evet, Bitcoin dünkü yayında olan arkadaşlar biliyorlar. Şuradaki verdiğim seviyeyi 84.800'lerin üstüne mum kapanışı yapmadığımız sürece bir geri düşüş senaryosu şu an kuvvetli diye konuşmuştuk. Özellikle gece 3'ten sonra sabaha kadar katıldaki arkadaşlarla özel yaptığımız canlı yayında bunu çok daha detaylı konuştuk. Diğer zaman dilimlerinde de değindik. O yüzden bu hareket şaşırtıcı olmamıştır diye düşünüyorum. Sadece dünkü katıldaki arkadaşlar 85'e gitmesini düşündüğü için market maker'lara şöyle bir sinyal verdik. 85'e bir iğne attırdık haksız çıkmasınlar diye arkadaşlar. Daha sonra geri çekilme devam ediyor. Yok hocam ilgilendiğimden değil sadece meraktan demiş. Tamamdır. Dediğim gibi farklı hareketler yaparsa tekrardan inceleriz. Fatma Yılmaz hoş geldiniz. Fatih Sultay siz de hoş geldiniz. Ümito sen de hoş geldin. Yeni gördüm. BTC çekiyor diyorlar. Yok hocam yeni giriş yaptım sonra izlerim kaçırdım kısımları. Çok bir şey bahsetmedik. Dediğim gibi Bitcoin'e daha yeni bahsediyoruz. Kripto uzmanı gelmiş. Hoş geldiniz siz de. Evet. Devam edelim. Ece Hanım teşekkür ederim demiş. Rica ederim. Arkadaşlar şu an Bitcoin'de olası destek seviyelerini ve direnç seviyelerini güncel şekilde değerlendirelim. Direnç seviyesi bizim tekrar yükselişe geçebilmemiz için şu an itibariyle 83.970'ler hatta 84.000'ler diyebilirim. ET'yi yorumlamadık birazdan onu yorumlayacağız şimdi. Balina hareketlerinden bahsedelim mi? Varsa herhangi bir yeni bilginiz tabii ki bahsedebilirsiniz. Onun haricinde balinanın açtığı short'tan bahsediyorsanız 85'te likitasyonu vardı. Onu 86 küsürlere taşıdı. Zaten dün o açmadan önce mi söyledik? O açmış mıydı? Zaten bilgimiz yoktu onunla alakalı da. Şuradaki bulut yapısı açtığından beri bir düşüş bekliyorduk biz buradaki arkadaşlarla. O yüzden şaşırtıcı bir durum yok şu an. Hocam selamlar. Kaç gündür izliyorum. Altcoin'ler HGT var. Analiz etme şansınız var mı? Ertan Güven. Burada arkadaşların 11 tane coin'ini yazdım. Zaman kalırsa ona da bakayım. Yazayım ama shitcoin anladığım kadarıyla. Ben ilk defa duydum onu. Ali Yaman her yayında olduğu gibi bu yayında da süper teşekkürünü eksik etmiyor. Çok 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 teşekkürler. Kesene bereket diyelim. İnşallah gani gani karşılığını alırız bu desteklerinizin. Alırsınız bu desteklerinizin diyelim. Çok sağ olun. Hakan Baktegül de haftalık baksana üstad. Hakan Bey onu bir saat sonra sizde özel canlı yayında bakacağız detaylı. Katıldaki arkadaşlarla. Bir kapanış gelsin haftalık. Ondan sonra bakalım. Evet. Şu an olası direnç bölgesi 83.950 diyebilirim. Ama en garantisi eğim de vereceğini düşünürsek 84.000 aslında. Bu spot grafiği 84.000 üzerine tekrardan atamadığı sürece Bitcoin'de satış baskısı devam eder. 84'ün üzerine iğne atması önemli değil. Buradaki gibi. Önemli olan mum kapatabilmesi önemli. 84 üzerinde mum kapatırsa yeni bir yükseliş başlatabilir. Bu olmadığı sürece destek bölgelerimiz neresi? Şu an ilk destek bölgesi 80.950'lerde. Sasa Pi listede var. Pi'ye birazdan bakacağız. Evet şu an 80.900 bölgelerde bizim ilk destek bölgemiz var. Burada tutunamazsa alt desteğimiz 80.000'lerde 80.000 aynen düz hesap 80.000'lerde. Zaten burayı da kırarsa tekrardan 77.600'lere 77.300 ve 75.600 biliyorsunuz bu 75.600 önceki yayınları izleyenler biliyor. Orada hem haftalıkta hem diğer zaman dilimlerinde güçlü bir destek noktası. Belki en son nokta buraya kadar bir düşüş görebiliriz. Zaten buralara kadar yapacağı hareketi biz yarın yorumluyor oluruz. Olası tepki alacağı destek bölgelerini söyledim. Yükselişe geçebilmesi için direnç bölgesi burası 84.000. Onun haricinde şu an bulunduğu nokta tam orta seviye diyebilirim. Önümüzdeki saatlerde özellikle haftalık kapanışı sizlerle bir saat sonra tekrardan yorumluyor olacağız. BTC bu şekilde. Ethereum'a bakalım. Şöyle Ethereum'a kaçta bakıyoruz? 39.
Evet, Ethereum buradaki direncini kıramayıp aslında dün gece e, vermek üzereydi. Öyle bir şey diye hatırlıyorum. Buradaki artık incelmişti. Saat kaç kapanıştı bu? 23. Aynen. Buradaki ince bir bulut yapısı artık sat vermişti. Bu direnci kıramamış ve bugün de geri düşmüştü. Şu an itibariyle şuradaki 4-8-16 saattir şuradaki yeşil bulutta tutunuyor. Onun için de kapanış yapıyor en azından. Ve an itibariyle şu an altında sarkmış durumda. Kapanışı bu şekilde yaparsa, bu bulutun da altında yaparsa bir saat sonra olası destek seviyeleri şu an yaklaşık olarak 1850 bölgelerinde diyebilirim. Eğer orada tutunmayı başaramazsa 1840'lı bölgeler, sırasıyla 1830'lu bölgeler ilk tepki alacağı ara destek bölgeleri. Zaten şu 1830'u da kırar ve altında kapatırsa maalesef düşüş bayağı derinleşir. O da ilk tepki alacağı seviye yaklaşık olarak 1700 bölgeleri, 1720 bölgeleri diyebilirim. Buraları tekrardan kademe kademe anlatırız. Peki yükseliş için ne lazım? Tabii ki de güncel olarak 1915 lazım spot grafiğinde. 1915'in üzerinde kapatmadığı sürece satış baskısı devam eder. Eğer 1915'in üzerinde bir 4 saat kapatmayı başarabilse yeni bir yükseliş trendi başlatabilir. Buradaki yapıyı, zigzaglı yapıyı güçlü hale çevirir. Bu olmadığı sürece Ethereum'da risk devam ediyor. Bu şekilde bunu da yorumlamış olalım. Yani kritik seviyemiz 1915 yükseliş için. Orayı takip etmeniz yeterli. Evet, BPX'e baktık, Santos'a baktık, Layer'a baktık. Layer'a baktık değil mi? Baktık. Evet. Şimdi SNX'e bakalım. SNX'e de 41. dakikada bakıyoruz. Hatta 42. Şöyle. Ben şu size söz verdim, buradaki coinleri bir bitireyim. Daha sonra sohbete devam edeceğim. Sohbeti bu sefer kısa bir ara vereceğim. Çok sohbete odaklanınca arkadaşların coinlerini yetiştiremiyorum. O yüzden bekleyen arkadaşların bir coinlerine bakalım. Aralıksız bir şekilde. Son gelenlere de bir selam verelim. Big Boostar'da gelmiş. Hoş geldiniz. ET'den sonra Sole bakalım hocam. Size zahmet. Rüzgar BB, eğer acelesi yoksa bir saat sonra daha detaylı bakarız. Katıla özel canlı yayın yapacağız. Acelesi varsa şimdi bakayım. Bir yazarsan tekrardan çok sevinirim. İyi yayınlar demiş Talha Ergün. Hoş geldiniz siz de. Çünkü yeni gelenler için de söyleyeyim. Hani katıldaki arkadaşlarla haftalık kapanış özel yayını yapacağız. Bir saat sonra. Orada haftalığından bütün 4 saatine kadar bakacağız. İşlemdeyim de demiş. Tamam, Sol'e bakalım. SNX'ten sonra Sol'e bakıyorum o zaman. Şöyle Sol'ü yazalım. Long için şu an genel piyasa yapısı riskli ama Sol'ün grafiğini görmeden bir şey diyemem tabii. Bakalım. SNX'i bir yorumlayayım açmışken. SNX'te de aynı Ethereum'a benzer bir yapı. Yükselişe geçmesi için 0.84 lazım. 0.84'ün üzerinde 4 saat kapatmadığı sürece SNX riskini koruyor. Dikkat etmemiz gereken, yükseliş için dikkat etmemiz gereken seviye burası. Buralara kadar ara direnç bölgeleri var. Buraya kadar yükseliş normaldir. Ne zaman 84'ün üzerinde kapatır 4 saat tekrardan yeni bir yükseliş trendi başlatabilir. Onun haricinde olası destek bölgesi ise şu an ilk 0.795, 0.785 ve 775. Buralar ara tepki alacağı ara destek bölgeleri diyebilirim. Bu şekilde SNX'in de yorumunu yapmış olalım. Sol'e bakalım. Sol'e 44. dakikada bakıyoruz. Evet. Sol olası son kale bölgesinde diyebilirim. Süper trend bölgesinde. Özellikle bir saat sonra buranın altında kapatabilirse, yani kapatabilirse derken buranın altında kapatırsa olası destek bölgesi, ilk tepki alacağı destek bölgesi 121'ler diyebilirim. Orada güçlü bir destek var mı? Yok. Ama yine de buradan bir tepki alıp tekrardan toparlanmak isteyebilir. Burası ara destek bölgesi.
121. Burada tutunamazsa zaten diğer destek bölgeleri 110'larda ve sırasıyla 108, daha sonra da 105'li bölgelerde ara destek bölgelerimiz mevcut. Olması gereken son kalede. Long açtığınız için söylüyorum. Yani buranın altında gitmemesi lazım. Bu süper trendi bozmaması lazım. En azından bir saat sonra kapanışı 125 hatta 126'nın üstünde yapabilirse ya da 125.90'lar, bu tabi spot grafiği. Tekrardan buradan bir tepki alması mevcuttur. Ama yükseliş trendine tekrar dönebilmesi için kesinlikle 133'lerin üzerinde 4 saat kapatması lazım. 133'lerin üzerinde 4 saat kapatmadığı sürece, tabii bu 4 saatlik için geçerli, bu 4 saat için geçerli. Kapanıştan sonra tekrar bakarız. 133'lerin üzerinde kapatmadığı sürece buradaki riskli yapı devam eder. Şu an olması gereken, dediğim gibi, son kalede. Burayı kırmaması lazım yükselişine devam edebilmesi için. Evet. Soli'de bu şekilde yorumlamış olduk. Bir saat sonra daha detaylı yorumlarız. Haftalık kapanışına da bakarız. 44 şöyle. Audios. Yanlış yazdık. Geçtiğimiz günlerde ölüm trendiyle bayağı cebelleşmiş Aidios. Şu anki yapısı bu ani sıçramanın duraksama döneminde. Aidio mu? Hakan Baktagül. Aidios mu, Aidio mu? Çok hızlı yazabilirsen. Sezai Bey, o şekilde net yorum yapamayız maalesef. Aidios tamam. Aidios'ta şu an olası destek bölgesi 0.079'lar. Daha sonra da 0.078'ler. Bu yapıyı burada kırmaması önemli tabi. Uzun zamandır burada tutunuyor. Yükseliş için bize lazım olan 0.08330'lar. Hatta 83.5 diyebilirim. Bunu yapmadığı sürece buradaki tehlike devam ediyor. Haftalık kapanıştan sonra gece sizlerle tekrardan detaylı değiniriz Hakan Bey buna. Şimdilik takip etmeniz gereken seviye yükseliş için 83.35 diyebilirim. Onun haricinde olası destek bölgesi, ilk destek 79'larda ve 78.30'larda diyebilirim. Son kale 78.30'lar. Evet. Audios kaç? 47 geçe baktık. Şimdi sizden gelen istekler doğrultusunda sırayla devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdilik altcoin yazmayın. Ümito, arkadaşların coinlerine bakalım, zaman kalırsa onlara da bakacağız. Şu an yeni gelen arkadaşları da saymış olayım. OM'ye bakacağız, Sui'ye bakacağız, XAI, ENA, AVAX, AMIP, XRP, DOT ve HGPT diye bir coin var. Ona bakacağız. Bunlar bittikten sonra zaman kalırsa sizden gelen isteklerle devam edeceğiz. Şimdilik bu coinler bir bitsin. Onun haricinde yayını beğenen arkadaşlar da ve emoji atan arkadaşlar da çok teşekkürler. Şöyle bakalım. 81 beğeni olmuşuz. Çok sağ olun. Evet. OM. Süper, buradaki ölüm trendinde kırmamak için uğraştıktan sonra, kırılım yaptıktan sonra bir retest yapıp oradan daha da düşüş derinleştirmişti ve şu an tekrardan oraya geldiğini görüyoruz hemen hemen. Ve şu an ilk direnç noktası 6.90'larda, daha sonra da 7 bölgesinde güçlü dirençlerimiz var. Şu anki bulunduğu yapı gereği bir saat sonra eğer 6.74-70'lerin altında bir kapanış gelirse 4 saatlikte, şu arkadaki bulut yapısını sata çevirecek ve yeni bir düşüş başlatabilir. En azından geri çekilme başlatabilir. Bunun olmaması adına en azından kapanışı 6.77'lerin üstünde yapması lazım.
Hatta en garantisi 6.79'ların üzerinde yapması lazım 4 saati. Bunu yapmadığı sürece buralarda kapanışlar birazcık geri çekilmek için daha elverişli hale gelir. İlk destek noktası tutacak 6.70'ler. Onun altında da 6.58'ler olarak görüyorum. Bu şekilde kısa vadeli destek ve direnç bölgelerinde değinmiş olalım OME'nin. 49 geçede OME'ye baktık. Evet. Talha Ergün süper teşekkür yollamış. Daha doğrusu süper emoji yollamış. Çok teşekkürler Talha Bey. Kesenize bereket. İnşallah gani gani karşılığını alırsınız. Bu emojilere yeni emojiler ekleyeceğim yakında inşallah. Biliyorsunuz don esprimiz var. Onunla alakalı çalışmalarım sürüyor. Evet. İlk defa. Hocam selamlar, ilk defa yazıyorum. Müsaitseniz sizden Edu. Göko, bu arkadaşların coinleri bitmeden ona bakamam maalesef. Önce onlarınkine bakalım. Ondan sonra da zaman kalırsa size bakarım. Sadece öncelik verdiğim arkadaşlar katıl üyeleri ve süper teşekkür yollayanlar. Onun haricinde sırayla gidiyoruz. Haksızlık olmaması adına. Bu şekilde diyebilirim yayın akışımız. İyi dedi hocam. Evet, bu emoji olayını birazdan açıklayacağım katıldaki arkadaşlarla özel yayında. Mesut Demirağ, hep yeni istek coinleri öne aldınız demişsiniz. Ben öne aldığım arkadaşlara söyledim. Katıldaki arkadaşlara öne alıyorum sadece ya da süper teşekkür atanlara öne alıyorum. Onun haricinde sizlerin istediği coinleri ben sırasıyla devam ediyorum. Kimseye haksızlık yapmıyorum. Bilginiz olsun. Katıldaki arkadaşlara ve süper teşekkür atanlara öne almam da normal tabii ki. Evet, Onur Daş'tan zaman kalırsa OMG'ye bakarız. Devam edelim. Bir sohbet edelim gibi bir aralıksız bir bakayım bu coinlere bitirelim. Sonra zaman kalırsa sizin bu istediğiniz coinlere bakacağım. Piyasa aşığıyken. Hocam domates diye emoji de assak. Valla bu emojilere bu süper emoji bölgesini ayarlayacağım. Değişik sizden gelen istekler doğrultusunda da bazı emojiler eklemeyi planım var. Onları ayarlayacağım hep beraber. Hocam emojiler bende demiş. Çok teşekkürler Ece Hanım. Şu an kalp atan, gülücük atan ve külah atan arkadaşlara da ayrıca teşekkürler. Evet. OM'ye baktığımıza göre Sui'den devam edelim. Bu arada buradaki baktığım bütün coinler spot grafiği arkadaşlar. Ona göre bilginiz olsun. Evet, BTC'de geri çekilme devam ediyor. Birazdan yayını kapatmadan önce tabii ki ona da değineceğiz tekrardan. Evet, aralıksız bir 15 dakika coin'e bakayım, chat'e bakmayayım. Doğru. Artık şu an 2 saat tam 2. Ben bir 15 dakika aralıksız buradaki coin'lere bir bakayım isterseniz ya da 10 dakika her neyse. Yorulana kadar. Zaten çok sürmez diye düşünüyorum. Burada 2, 4, 6, 8, 10, 12 aynen 15 dakika falan sürer ortalama olarak. Buradaki biliyorsunuz 4 saatlik baktığım için şimdilik sadece kısa vadeli kırması gereken direnci ve desteği veriyorum. Ama katıldaki arkadaşlarla gece 3'te yapacağımız haftalık kapanış özel yayınında çok daha detaylı değiniyor olacağız. Oradaki arkadaşlarla da bir saat sonra görüşürüz. Evet, Sui'nin 4 saatlik yükselişe geçebilmesi için 2.30-80'lerin üzerinde 4 saat kapatması lazım. 2.30-80'lerin üzerinde kapatmadığı sürece buradaki risk devam eder. Olası destek seviyeleri ise 2.15'ler diyebilirim. Daha sonra da 2.12.80 ve 2.09'larda da bir ara destek bölgemiz var. Yükseliş için takip edeceğimiz seviye 2.30.80, 2.30.90'lar diyebilirim. Buraların üstünde kapatmadığı sürece Sui'de tehlike devam eder. Evet. 54 geçede Sui'ye baktık. Şimdi XAI'ye bakalım. Evet, XAI'de de şu an 4 saatlik grafikte kırması gereken yükseliş için seviyemiz 0.0670.
670'in üzerinde kapatmadığı sürece buradaki olası destek, tepki alacağı olası destek seviyeleri 627'de var. Burada da tutunmaya başaramazsa diğer seviyeler 570 ve 550 bölgeleri. XAI'nin de olası destek ve dirençleri bunlar. Yükseliş için kırması gereken seviye 670'ler. Bu spot grafiği bu arada. Evet, XAI'de bakmış olduk. Şimdi ENA'ya bakalım. 55 20 55 30'da da ENA'ya bakıyoruz. Volkan Bey, İsmail Dilek, hepiniz hoş geldiniz yayına. Evet, ENA'da da 4 saatlik direncimiz 0.37'de. Bu 37'nin üzerine 4 saat kapatırsa bu düşüş trendini bozabilir. 37'yi takip etmeniz önemli bu anlamda. Destek seviyelerimiz ise şu an için 34.5'da bir desteğimiz var. Ara destek olarak 34.20'lerde var. 33.95'li bölgelerde var. Ve son ara desteğimiz 33.30'larda. Buralarda da tutunamazsa zaten yarın tekrardan yorumluyor oluruz. Evet. AVAX'a geçelim. AVAX'ta da diğer grafiklere göre biraz daha çirkin bir grafiğe sahip. Buradaki trendini bozması için en az 19'ların üzerinde, hatta 19-10'ların üzerinde bir kapanış yapması lazım ki buradaki düşüş trendini bozabilsin. Bunu yapamadığı sürece, 19-10'ların üzerinde kapanışlar gelmediği sürece 4 saatlik grafikte olası destek bölgelerimiz şu an 17.95, 17.80 ve 17.57'lerde diyebilirim. Onun haricinde burada da tutunmaya başaramazsa 16.50'lerde de bir ara destek bölgemiz mevcut AVAX'da. Çok kısa birkaç yoruma bakayım. Bir şeyler söylendi sanki. Şahin keşke yapabilseydin senin için demiş. Neyi? Ha. Hocam BTC beni imana getiriyor demiş. Hocam merhaba, iyi yayınlar. Size bir sorum olacak. Market maker nedir? Nerede yaşar? Ne yer? Ne içer? Bu kısaca bilgi verebilir misiniz? Market maker tek bir şey değildir. Market maker kimi zaman botlardır, kimi zaman arka plandaki büyük yönleri belirleyen para babalarıdır. Bunlar değişkenlik gösterir. Bunlarla alakalı da kısa eğitim videolarımız gelecek. ENA sözünü duydukça kendimi enayi gibi hisseder oldum. Aldım unuttum diyelim ENA'yı. Kaldıraç Türkiye'deki borsalarda yasak. Globaldeki açık olan borsalarda kaldıraç devam ediyor. Evet, devam edelim. Şimdi AVAX'a baktık. AMIP'e geçelim. AMIP 58'de dakika 30 saniyede bakıyoruz AMIP'e. Bu arada Murat Bey, dün yorum yaptım ama geri dönüş yapmadı. Murat Bey yine bu yayında yok maalesef. Bu arada 90 beğeni olmuş. Beğenen herkese de çok teşekkürler. Anketimize katılıyor musunuz? Ankete katılanlara bakalım. Önce 81.500 geliyor demiş çoğunluk. Dün Murat Bey yazmıştı. Bu arada bu yayında Marco'yu da göremedim. Marco da yok değil mi hala? Bazı arkadaşları göremiyorum birkaç yayındır. Özellikle bizim ajanlarımızdan New Trader da yok uzun zamandır. Hulkonomi de bu yayında henüz gelmediğini görüyoruz. En çok aktif olan arkadaşlardan birisi, aklıma geldikçe söylüyorum isimlerini. Marco geldi mi? Ha, pardon tamam. Okey, Marco. Doğru Marco gelmişti. Tamam, devam edelim o zaman. AMIP'te de 4 saatlikte ilk destek bölgesine gelmek üzere. O da çift 0 39.50'ler diyebilirim. 39.40'lar hatta. Onun haricinde ara destek bölgesi de 38.70'lerde bir desteğimiz var. Sırasıyla 37.40 ve 36 bölgelerinde de bir ara destek bölgemiz var.
Yükselişe geçebilmesi için kesinlikle en az çift 0.42.40'ların üzerine 4 saat kapatabilmesi lazım. Bunu yapmadığı sürece buradaki tehlike devam eder. Ne zaman 42-40'ların üzerinde atabilir 4 saatlikte, o zaman tekrardan bir yükseliş trendi başlatabilir. AMIP için de bunları söyleyebilirim. Evet. Deren destek olmaya devam ediyor her yayında olduğu gibi. Çok çok teşekkürler Deren Hanım. Kesenize bereket. İnşallah gani gani karşılığı gelir size. Çok sağ olun. Süper teşekkür yollamış kendisi. Çok teşekkürler. Yok Shibumi, anketi yayın içindeyken baz almamak lazım. Mesela yayın bitti diyelim. O zaman baz almak lazım. Yunus Emre Çam, kanalımıza yeni abone olan arkadaşlarımızdan hoş geldiniz diyelim Yunus Bey. Bu arada beğeni direncimize gelmişiz. 98 beğeni olmuş. Bir 100 direncini kırabilirsek psikolojik direncimizi çok harika olur. Beğenen herkese de çok teşekkürler. Aynı şekilde emoji atan arkadaşlara da. AVM yorumu mu? AVAX yorumu mu? Deren Hanım. AVX. AVX mi? AVAX mı? Serhat Bey rica ederim, ne demek? AVX. AVAX'tır herhalde, değil mi? Abi ben küçük yatırımcıyım. 2 doları 5 yaptım. 2000 olsa 5000 olurdu. İyi gidiyor muyum? 2 doları 200 dolar olana kadar denemeye devam et. Ve asla 2 doları 20 dolar yapınca gaza gelip para geçerse eline büyük paralarla devam etme. Ne zaman 2 doları 200 yaptın, o zaman tamamdır bu iş. Hocam hayırlı olsun, 3000'i kırmışız, abone sayısını tebrik ederim. Evet, 2 yayın önce kırdık diye hatırlıyorum. Sabaha karşı 5.30'da kırdık, hatta 3000 canlı yayındayken kırdık. Çok teşekkürler Okan Bey. Bu arada Deren Hanım, AVAX değil mi? Tamam, AVAX'a bakalım. Şöyle spot grafiğine bakıyorum bu arada. $2 100-200 dolar yapmak aslında kolay olmuyor. Birkaç pozda bunu şans eseri yaparsan tabii ki ayrı bir şey. Ama uzun vadede küçük karla ala ala belli bir disiplinden sonra 100-200 dolar yapabiliyorsan o parayı, o zaman okeysindir. Ama sen birkaç pozda şans eseri 2'yi 100 yaptıysan tabii ki ayrı bir konu. Onu demek istemedim orada. Hayır bakmayın, teşekkür etmek istedim sadece. Ha tamam Deren Hanım, çok teşekkürler o zaman. Ben teşekkür ederim desteğiniz için, süper teşekkür için. Tamam, okey. O zaman geçiyorum XRP'ye. Şöyle 1 saat 3 dakikada bakıyoruz. 30 saniyede XRP. Yayın tekrarını izleyecek arkadaşlar için zamanlarını not alıyorum. Yayın bittikten sonra bu bölümlere ayıracağım yayını. Tekrardan kanalıma girip buradaki canlı yayın bölümünden yayın tekrarlarını izleyebileceksiniz rahatlıkla. İstediğiniz coin'i istediğiniz dakikada, kaçırsanız bile yayını bakabilirsiniz. Onun da bilgisini vermiş olalım. Şöyle XRP'ye bakalım. Yo, hiç önemli değil Deren Hanım. Murat da bak yakın gelecekte gelecek gibi görünmüyor valla. Dün yorumumu da cevap vermedi. Evet, mesela Şahin Bey 2000'i 2 dolar yapıyorum demiş. Bence bu daha başarılı demiş. Şey muhabbeti gibi. Kriptoda milyoner olmak için milyarder olmanız lazım gibi falan. Şahin Bey bu mottoda ilerliyor şu an. Evet. 4 saatlikte XRP'de yükselişe geçebilmesi için maalesef diğer grafiklerden çok 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 daha zor dirençleri var. Yani burada bütün dirençler birleşmiş XRP'yi baskılamaya çalışıyor.
Özellikle diğer grafiklerde şuradaki bulutun üstünde kapatması olumluya geçmek için yeterliyken XRP'de bu mevcut değil şu an. XRP'de şurada güçlü direncimiz var 40'larda. 2.40'larda. Onun üstünde 2.43'te çok güçlü. Ve 2.47'de de güçlü direncimiz var. Yani biz anca 2.48'in üstünde 4 saat kapatmalıyız ki o zaman tekrardan bu yapı olumluya dönebilsin. Bu olana kadar maalesef ara ara her dokunduğu yerde ara direnç noktaları var tepki alabileceği. Yani gerek 2.34'ler olsun, gerek 2.36 olsun, 2.39.50'ler olsun, 42.50'ler bunlar güçlü direnç noktaları. Tepki alabileceği destek noktası neresi peki? Destek olarak 2.24.30'lar son kalemiz. Bunun altında kapanışlar gelirse 4 saatlik 2.22.70'ler, 2.19'lar ve 2.16.5'lar da ara destek bölgelerimiz XRP'de diyebilirim bu 4 saat içerisinde. Evet, P Network bekleyenler burada mı arkadaşlar? P'ye geldik. Şimdi saat kaç? 1'i 6 geçe P'ye bakıyoruz. P isteyenler burada mı? 0 6 30. Evet demişler. Salih Zeki gelmiş. İyi yayınlar kardeşim demiş. Hoş geldiniz Salih Bey. Aynı şekilde Yunus Emre zaman kalırsa ona bakalım. Şimdi birkaç coin daha kaldı. Onlara da bakalım. Sonra sizin istediğiniz coinlerle devam edeceğiz buradan. Bir iki üç coin daha kaldı. P'ye bakalım. DOT'a bakalım. HGBT'ye bakalım. Ee, HGPT aslında ilk defa duyduğum bir coin. Ona da bakalım. Hepsinde çalışıyor Batuhan Bey. Bu indikatörler her yerde çalışıyor. Ama bakabilmek önemli. İndikatörleri eklemek yeterli değil tabii ki. Bilmek yeterli değil. BTC kapanışına Tolga Bey az önce BTC'yi yorumladık. Birazdan tekrardan yorumlayacağız. Ama BTC'nin haftalık kapanışını sadece buradaki katıldaki arkadaşlarla yorumlayacağız. Birazdan yaklaşık 45 dakika sonra sadece katılı özel bir canlı yayınımız olacak. Katıl aboneleriyle bunu yorumluyor olacağız. Bu tarz çok detaylı analizleri biz orada yapıyoruz. Onun haricinde burada kısa vadeli destek dirençleri veriyorum. Özellikle kısa vadeli işlem alanlar arkadaşlar için. Güncel yapısına bakıyoruz. Detaylı analizleri gece 3'ten sonra katıldakilerle yapacağız. Evet geçelim. Şimdi P'ye. P'yi bekleyen arkadaşlara P'ye analizini yapalım. Biliyorsunuz dün bir trend vardı. Oraya geldikten sonra tekrardan tepki almış. Hatta bir arkadaş sormuştu. Bizim katıldaki arkadaşlardan biri. Murat Bey miydi? Şu an ismini hatırlayamadım. Volkan Bey. Volkan Bey sormuştu sanırım. Volkan Bey'e şu seviyeyi söylemiştim. Şuradaki bulut yapısını kırmadığım sürece bir geri çekilme mevcut dedim. Şuradaki lavurhayı yaktığı için. Keza gece öyle oldu. Bugün gün içerisinde gün içerisinde bir geri düşüş yaşadık. Buradaki trendini de kırmış oldu. Şu an bu yeşil bulutta tutunmaya çalışsa da çok artık inceldiği yerden kopmak üzere. 44 dakika sonraki kapanış bunu aslında belirleyici olacak. Eğer 44 dakika sonraki kapanış özellikle 1.41'in üzerinde kapatamazsa P için biraz daha bir geri çekilme yaşayabiliriz. Böyle bir senaryoda olası destek bölgesi şu an 1.34.70. Buralarda tutunmaya başaramazsa gün içinde olası diğer destek bölgesi 1.23'lerde ve daha sonra da 1.17.5'larda diyebilirim. Bu yükselişe tekrardan geçebilmesi için en azından bu trende kadar bir retest yükselişi yapabilmesi için ortalama olarak 1.41'lerin üzerinde bir kapanış yapması çok önemli diyebilirim. Bunu yapamazsa olası destek bölgelerine geri çekilme normaldir. Bunu kapattıktan sonra yorumlamak daha doğru. Hala yeşil bulutta tutunmaya çalışıyor çünkü. Onu gece 3 kapanışından sonra bakacağız. Pi'yi de bu şekilde yorumlamış olduk. Şimdi DOT'a bakalım. DOT'u da 1.09'da bakıyoruz. Hatta 1.10 diyelim.
Evet, DOT milimetrik olarak bulut yapımıza iğne attığını görüyoruz. Tam oradan dönmüş bu 4 saat içerisinde. Orası da 1.37'ler diyebilirim. Yani kırması gereken seviye 1.37 aslında. 1.37'nin üstünde 4 saat kapatamadığı sürece DOT aynı burada olduğu gibi geri düşüşler devam eder. Riskli yapısını sürdürür. 1.37'ler bizim kritik seviyelerimiz. Buranın üstünde 4 saat kapatması lazım. Bu olmadığı sürece geri düşüşlerde olası destek bölgesi eğim vereceği için yeni kapanışta 2.24'ler gözüküyor. Onun altında 2.24 demişim, pardon, 4.24'ler gözüküyor. Onun altında 4.19'lar ve son kalesi 4.087'ler diyebilirim bu spot grafiği. Buralara kadar geri çekilmede ara destek bölgesi burası. Burada da tutunamazsa diğer ara destek bölgesi 3.99 4 bölgeleri diyebilirim. Bu şekilde kısa vadeli DOT'u da yorumlamış olalım. Şimdi HGPT'ye bakalım. Bakalım bu coin neymiş. İlk defa duyduk. Evet. Nerede var? Burada var. Şuradakine bakabilirim. Evet. Zaten bir shitcoin olduğu için grafiği şaşırtmıyor. Şöyle ne zamandan beri var bakalım. Çıktığı yere geri gelmek üzere. Ama 3 günlükte orta uzun vadede değerlendirecek olursam şu bulut yapısını koruduğu sürece sıkıntı yok aslında. Yani son kalelerinde. Özellikle çift 0.81'in altında kapatmaması önemli. 3 günlük grafikte bakıyorum bu arada bunu. Shitcoin olduğu için. Kısa vadeli işlem aldığınızı düşünmüyorum. Bunu soran arkadaş muhtemelen spot aldığı için böyle bakıyorum, değil mi? Yanlış bakmıyorum. Çift 0.81'in altında kapatmadığı sürece bu bulut yapısında tutunabilirse tekrardan bir tepki yükselişi görebiliriz. Eğer yükseliş istiyorsak, bu tekrardan toparlansın istiyorsak kesinlikle en az 0.17'lerin üstünde kapatması lazım. Bu olmadığı sürece buralara kadar gelen yükseliş tepki yükselişi olarak kalmaya devam eder. Riskini devam ettirir. Ne zaman 0.17'lerin üzerinde kapatırız, o zaman sırasıyla 20'li ve 25'li bölgeleri konuşuyor oluruz. Bu olmadığı sürece bu shitcoin'imizde özellikle bu seviyeler kritik öneme sahip. İlk destek bölgemiz 0.10'larda var. Diğer destek bölgemiz 0.88'lerde var. Yani çift 0.88'lerde. Onun da altında son kalelerimiz çift 0.81'lerde. Altına iğneler gelmesi önemli değil. Altında kapanış gelmemesi önemli. Bunu yapmadığı sürece dediğim gibi. Halit Bey, Pi hayal kırıklığı mı demişsiniz? Pi ile ilgili bugün video gelecekti. Yetiştiremedim. Yarın gelecek muhtemelen. Ama şuradaki Pi videomu izlemenizi tavsiye ederim. Orada bir matematik bir veri sunuyorum ortaya. Ne olabilir diye. 100 dolara gitmesi için ne lazım? 300 için ne lazım? Burada bir veri sunuyorum. O matematiğe göre bir şeyler canlanır diye düşünüyorum. İsterseniz izlemediyseniz şuradaki videolar kısmındaki son videomu izleyebilirsiniz Pi ile alakalı. Evet. HGPT'yi de bu şekilde yorumlamış olalım. Shitcoin'de yorumlamamızlık yapmıyoruz gördüğünüz gibi. Hepsine bakıyoruz. Emeğinize sağlık dostum demiş. Algo and AI Trade. Çok teşekkürler. Şimdi okuyamadığım yorumları birazcık okuyayım, birazcık soluklanayım. Şimdi birazcık yukarı çekiyorum konuşmayı. Evet. BTC'ye bakacağız şimdi. BTC grafiğini açayım ben burada. Şöyle 4 saatliğe bakalım. Bu arada hem katıldaki arkadaşlara sorayım hem de normal izleyenlere sorayım. Bu anketi sonlandıralım.
Yaklaşık yarım saat 45 dakika sonra katıla özel canlı yayınımız olacak. Hem arkadaşlara soralım hem de genel izleyici. Şöyle bir anket başlatalım. 45 dakika sonra katıldaki arkadaşlarla detaylı bir kapanış videosu yapacağız. Canlı yayın yapacağız özel. Orada BTC'nin her şeyini değineceğiz. Genel gidişatı değerlendireceğiz ve istedikleri coinleri de hem haftalık değerlendireceğiz hem de kısa vadeli en ince detaylı bir şekilde değerlendiriyor olacağız. Ha, evet. Şöyle yorumlara bakayım. Batuhan Bey acil mi yoksa yarım saat sonra baksak olur mu? Tövbe deyin XRP 2.49 stop noktam biliyorsunuz kaç gündür XRP shortluyorum demiş. İnşallah stop olmazsınız diyelim Ümit o. BTC düşmeye devam ederse beni kaybeder oturup düşünsün BTC demiş Şahin Bey. Onun haricinde yapay zeka 5 gündür manım gövdeli XRP'de short taşımak çok zorladı beni demiş. MA200 altında kapatacak. Kötü yoruma bile gerek yok. İyi haber gelmese yön aşağın acil güzel haberler gerekiyor. Yoksa hiçbir şey çalışmaz. Ayhan Karaman her şey çalışıyor. Bizim özellikle burada kullandığımız bütün indikatörler çok sağlam çalışıyor. Klasik trend yapıları çalışmıyor olabilir. Ama haftalardır yaptığımız bu canlı yayınlara katılan arkadaşlar buradaki verdiğim noktaların çok iyi çalıştığını biliyor. Haberler piyasayı şekillendirmiyor. Aksine teknik veri önceden oluşuyor. Haberler bunu sadece destekliyor. Yani bize haber değil teknik yapı önemli piyasanın değişmesi için. Dün akşamki pi analizi için bugün takip ettim. Hocamızın dediği gibi oldu senaryo demiş. Şubimi çok teşekkürler. Anket sonucuna baktım. Çoğunluk 81,5'ların geleceğini düşünüyor şu an. %62 ile. Şöyle birçok yorumu atladım ama okursam tekrar yukarı çıkacağım. Çünkü çok yeni yorum var şu an. Onlara bakamıyorum. İyi geceler Turgut Bey demiş. Ramazan Beyit katıl üyelerimizden ve değerli arkadaşlarımızdan birisi. Sizce ne yapar bu hafta açılışta? Açılışı arkadaşlar gece yani yarım saat sonra katıl üyeleriyle değerlendireceğiz haftalık kapanış. Hocam nasılsınız hocam demiş Mustafa Kılıçarslan gelmiş. Hoş geldiniz. İyiyim. Siz nasılsınız? Ee, Murat Bey sonunda aramıza katılmış. Murat Bey hoş geldiniz. BTC kapanışını arkadaşlarla bu katıldaki arkadaşlarla bakacağım. Ama bu yayını kapatmadan önce BTC'nin son durumunu yorumlayacağım birazdan. Yani bir yarım saat sonra BTC'yi yorumlayıp yayını öyle kapatacağım. Hocam BTC kapanışına vaktiniz varsa Sonic demiş. Bollinger bandına bakalım. Turgut Bey. Haftalıkta Turgut Bey. Şimdilik Bollinger'a bakmamıza gerek yok. Haftalık kapanış geldikten sonra her şeyine bakacağız. Murat katıl aboneliğin hala yapmadın galiba. Nasıl alacağız seni katıla demiş. Şubimi. İyiyim. Murat Bey siz nasılsınız? Çok sağ olun. Ben neden token atamıyorum size YouTube üzerinden? Nasıl yani? Buradaki dolar işaretine tıklarsanız süper teşekkür yollanıyor. Veya katıl butonuna tıklarsanız açıklama yazısında da katıl linki var. Bu videonun oradan da katılabilirsiniz. Ali Gelin aslında kapanış yorumu sadece katıla özel yapmayalım en azından şimdilik. Bize biraz daha izleyici lazım demiş. Yani
Siz nasıl isterseniz. Hocam listeniz bitti mi? Evet, bir 5-10 dakika soluklanayım diye bıraktım. Liste bitti. Şimdi istediğiniz coinler varsa ortalama şöyle zamana bakıyorum. En fazla 10 tane yazacağım. Daha sonra yetişmez çünkü. Bir 10 tane daha altcoin isteğiniz varsa alabilirim. Yazın OMG. OMG'yi yazdım. Pepe'ye bak yazdım. Sui'ye bakmadık mı arkadaşlar? Sui'ye baktık. 53. dakikada baktık. İşte zamanı geri alarak bakabilirsiniz. Onun haricinde bakıyorum. Bu arada bir beğeni atabilirseniz yeni gelen arkadaşlar da 117 beğeni olmuş. Bir 127 ara direncinde kıralım. Vana. Fatih Çiftçi'den Vana. Ayarları nasıl düzelmem gerekiyor? Valla hiçbir bilgim yok. Şu an ne gibi bir sıkıntı yaşadığınızı bilmediğim için. Pengu. İşte dördüncü coin'i yazıyorum bu arada. Listeden sırayla gidiyorum. Kimseye haksızlık olmasın diye. O yüzden 10. coin'de duracağım. Sonic S'ye bakalım. LDO'ya bakalım. Onun haricinde XRP ile pozitif manada çok önemli ve ilginç haberler dönüyor. Lütfen XRP yorumlarsınız. Selahattin Bey, az önce XRP'ye baktık. Hatta kaç dakika önce baktık, ben size söyleyeyim. Yaklaşık olarak 17 dakika önce falan baktık sanırım. Evet. Zamanı birazcık geri alırsanız videoda veya yayın tekrarını paylaşacağım zaten kanalda. Oradan izleyebilirsiniz. XRP'yi yeni yorumladık. Umut İskanoğlu, hocam 2 gündür yoktum, bazı durumlar vardı, nasılsınız, iyi misiniz? Umut Bey, evet farkındayım, 2 gündür yoktunuz. Bu arada tam destek, sürekli destek diyerek Ramazan Beyit 3. süper teşekkürünü de yollamış oldu. Çok teşekkürler Ramazan Bey. Kesene bereket. Gani gani karşılığını alırsın umarım. Aynı şekilde DocDET'de beni ilk takip edenlerden, hem Twitter'dan hem buradan. O da artık Sinyal Avcısı grubuna, katıl grubuna katıldı. Hoş geldin. Çok sağ ol. Birazdan zaten özel yayında görüşüyor olacağız. Evet. Avax'ı yorumladık Yusuf Bey. Avax'ı az önce yorumladık. Yaklaşık 56 geçe yapmışız. O bir yarım saat önce yorumlamışız Avax'ı. Evet, şu an OMG, Pepe ve Vana, Pengu, Sonic ve LDO'yu yazdım. 6 tane coin yazdım. Varsa bir 4 tane daha coin alabilirim. Daha sonra yazmayacağım gelen coinleri. Ada coin yazdım. NKN tabii ki. NKN. Ena'yı yorumladık. Bir yarım saat önce yorumladık Ena'yı. Son olarak da Neiro'yu yazıyorum. Neiro'yu da bakalım. Tamam, bunlar bir yeter. Bunları bir bitirelim. Gene zaman kalırsa bakarız. Bu arada kanala yeni abone olan arkadaşlara da hoş geldiniz. Beğeni atan, özellikle emoji atan arkadaşlara da ayrı ayrı tekrardan teşekkürler. Şimdi sırasıyla şöyle bir Vana'ya bakacağız. NKN'ye bakacağız. OMG, Pepe, Pengu, Sonic, LDO, Ada ve Neuro'ya bakacağız. Şimdi kaç coin oldu? 3, 6, 7, 8, 9 coin olmuş. Tamam. Sonuncusu da Salih Bey'in Hatch coin'i. O da 10. coin. Tamam. Bu 10 coin'i bitirdikten sonra zaman kalırsa bakarız. Ha pardon, Ena demişti. Pardon. Hedge'den önce Ena. O zaman Ena ve Hedge'i de bakalım. Tamam. Ena'yı da yazdım. Hedge'i de yazdım. Tamam, okey. 11 tane coin. Valla neden atamadığınızı bilmiyorum. Yani tıkladığınızda atabiliyor olmanız lazım. Yani ya da telefonda yapıyorsanız bunu telefona tanımlı bir şey olması lazım. Bölge Türkiye'ye yaptım. Yaşadığınız bölgeden
yapın isterseniz. Tam bilmiyorum şu an ne gibi bir sıkıntı yaşadığınızı. Ee, Murat, katıl yayını çok keyifliydi dün ama yokluğun çok hissedildi. Nasıl halledebiliriz senin üyelik problemini? Vallahi öyle. Dün çok güzel bir yayın yaptık gece. Ha, Ena'ya doğru pardon Ena'ya baktık, tamam. Ena'ya yarım saat önce baktık, Ena'yı sildim. Çok teşekkürler Ümito. Ee, Özel Bey, o şekilde coin tavsiyesi veremiyorum maalesef. Şimdilik şu 10 coin'e bakalım. Zaman kalırsa yeni istediğiniz coin'lerle devam ederiz. Evet, devam edelim isterseniz. Evet, Vana'yla bakalım. Oo, Vana'da güzel pumplar var. Ölüm trendini kırmaya çalışıyor şu an. Tabii bunun grafiğe oturması daha önemli ama şu seviyeyi kontrol etmemiz lazım. Bu ani pumplarda yaşadığı için en az 8 saat şu bölgede tutunması önemli. Bu bölgelerde. Yani şunun üzerinde 6.67'nin üzerinde tutunması lazım. En az 8 saat tutunması lazım. Böyle pumplı coinlerde kesinlikle bu şart. Burada şu ölüm trendinin üzerinde 8 saat tutunabilirse oluşan son grafiği yarın tekrar yorumlarız. Onun haricinde olası dirençlerin hepsini kırmış ve şu an üzerinde tutunmak için direniyor. 25 dakika sonra eğer olur da 6.70'lerde 6.69'ların üzerinde kapatabilirse Vana, dediğim gibi önümüzdeki o 4 saat 8 saat içerisinde orada tutunabilecek mi ona bakmamız lazım. Yükseliş devam ederse de ilk tepki alacağı direnç noktası şu an 7.5'larda. 7.5'a kadar önünde güçlü bir direnci yok. Sadece şuradaki bulut yapısının ara bir direnci var. O da 6.85 civarında. Düşüşlerde ise eğer bu kanalın içinde kapatırsa 6.65'in altında 6.64.5'un altında kapatırsa kapanışı, olası destek seviyeleri sırasıyla 6.53, 6.45 ve 6.28.5 bölgeleri. Bu yükseliş trendini ne bozar? Şu anki verilere göre bu saat için konuşuyorum. 6.090'ların altında kapanış bozar. 6.090'ların altında kapatmadığı sürece, buralarda tutunduğu sürece bir problem yok. Ne zaman 6.90'ların altına, 6.090'ların altına sarkmalar görürüz, buradaki yükselişi bir düzeltme düşüşüne çevirmek için hareket etmiş diyebiliriz böyle bir durumda. Evet, Vana için bu şekilde. Şöyle NKN'ye bakalım. Evet, NKN'de de şu an yükselişe geçmesi için birazcık daha eğim vereceğini düşünürsek 0.0473 bölgesinin üzerinde tutunması lazım. Yani kapatması lazım 4 saati. Önümüzdeki 4 saat için konuşuyorum. Bu kapanışı zaten burada yapamaz da. Çok sert pump gelmediği sürece. 0.0475'in üstünde tekrardan kapatmadığı sürece buradaki düşüş baskısı devam eder. Ne zaman 475'lerin üzerine atar, o zaman tekrardan olumlu şeyler konuşuruz. Onun haricinde olası şu an destek bölgeleri yaklaşık olarak 0.0450'lerde bir desteğimiz var. Yükselişi bozmaması için önemli bir destek orası. Orada tutunamazsa ara destek olarak 0.0443'lerde var. 41'lerde var ve orada da tutunamazsa zaten düşüş derinleşirse 410'lara kadar bir güçlü destek noktası bulunmuyor. NKN içinde seviyeler bu şekilde. Yaklaşık 1.29'da da ona baktık.
Evet, şimdi OMG ile devam edelim. Bu arada beğenen, emoji atan herkese teşekkürler tekrardan. Mustafa Bey, APT'yi zaman kalırsa bakarız. Şu an bir 10 tane coin yazdım. Önce onlara bakıyorum. Mahmut Özat'a gelmiş. Hoş geldiniz. Evet, OMG çılgınlıklar yapmış. Şöyle bakıyoruz. Ölüm trendinde çok sert zikzakları var. Bulut yapısı yakmış olsa da şu anki para girişleri hacimsel olarak çok bozuk olduğu için OMG buradaki verilerin sağlam çalışmama ihtimalini göz önünde bulundurun bu tarz coinlerde kısa vadede. Çünkü bu yapı henüz oturmamış. Bu hareketlerden sonra bence en az bir gün 2 gün beklenmeli. Eğer pozisyona giriyorsanız diye uyarıyorum. Böyle hareket yapan coinlere asla pozisyon açmayın. Olası destek dirençleri değerlendirecek olursam da şu an zaten şu ara desteğinden tepki almış az önce. Destek diyorum, direncinden 0.2270'lerde bir ara direncimiz var. Onun haricinde üzerinde de 0.02290'larda bir ara direncimiz var. 23.15, 23.53, 23.70 ve son olarak 24.20'lerde de bayağı güçlü dirençleri var diyebilirim. Biz ortalama olarak eğim vereceğini de düşünürsek 0.24.60'ların üzerinde 4 saat kapatmadığımız sürece OMG'de geri çekilme ihtimali şu an mevcut. Buraların üzerine atmadığımız sürece buradaki tehlike devam eder. Olası destek bölgeleri şu an 22 bölgelerinde var. Ara destek olarak son karesi 21.68 ve kırmaması gereken son destek seviyesi ise 21.50'ler diyebilirim. Bunun altında 4 saatlik kapatırsa buradaki o tepki yükselişlerini sonlandırıp tekrardan yükselişe başladığı bölgeyi düşmeye başlar. O yüzden son takip etmemiz gereken seviye 21.47 diyebilirim. Evet, Şahin My Life Murat Bey'e sesini duyuramayınca süper teşekkür yolladı. Desteğine devam ediyor bu şekilde. Çok teşekkürler Şahin. Kesene bereket, inşallah gani gani karşılığını alırsın. Süper teşekkür yolladığın için de çok sağ ol tekrardan. İyi yayınlar hocam. Bu arada böyle piyasanın, marketin Allah belasını versin. Saygılar demiş GoBrogo. Yani Şahin kardeş iyi ki varsın demiş. Tamam Mr. Zemheri. Bugünkü haftalık kapanışı gece 20 dakika sonraki haftalık kapanışı katılı özel yapmayacağım. E, Herkese özel yapacağım ama kısa tutacağım. Yani sadece 5 dakika bir yorum yapacağım. Daha sonra katılı özel detayları konuşacağız üzerine. Orada detaylı değineceğim. Buradaki arkadaşlar da o zaman bu yorumdan faydalansın diyelim inşallah. Evet, Ferhat Tenha gelmiş. Selamünaleyküm, iyi yayınlar demiş. Aleykümselam diyelim, hoş geldin. Çok teşekkürler Ferhat Bey. Süper teşekkür için çok sağ olun. Kesenize bereket. İnşallah siz de gani gani karşılığını alırsınız bunların. Bu desteğinizin. Cansın kral demiş. Estağfurullah. Hocam Murat'a bir de siz seslenebilir misiniz? Belki dinliyordur. Murat Bey, lütfen danışmaya. Sayın Murat Bey, Shibumi ve Şahin My Life tarafından süper teşekkür de dahil olmak üzere özellikle seslenildiniz fakat size ulaşamıyoruz. Lütfen chat'e geri dönünüz. Saygılar. Arkadaşlar emeğe saygı, beğenelim demiş Mustafa Gören. Çok teşekkürler Mustafa Bey. 2 gündür sizi izleyemedim. İyi değilim hocam. Sizsiz olmuyor demiş. Evet Umut Bey. Chat'te eksiklik oluyor. Siz de en çok chat'e destek olan, sürekli bu şekilde yazarak diri tutan kişilerdensiniz chat'i. Ece Hanım gülmüş.
Evet, zaman 42 geçtiğine göre şuradaki 10 coin'imizi de isterseniz bir analizini yapayım. Bunlar bittikten sonra artık zaten Bitcoin'in kapanışı geliyor. Bitcoin'i yorumlarız. O şekilde. Haydi arkadaşlar, emojiye yüklenelim. Emeğe saygı lütfen. Bu arada katıldaki arkadaşlar, dün biliyorsunuz emoji konusunda bazı şeyler konuştuk. Onların verilerini birazdan göstereceğim sizlere. Katıla özel yayında. Her neyse, geçelim. OMG'yi kaçta baktık unuttum ama şuraya bir yazayım ben. 1.30'larda baktık herhalde. 30 diyebiliriz. Evet, Pepe ile devam ediyoruz. Bu arada bazı arkadaşlar yazıp çıkabiliyor. Haksızlık olmasın. Şey de yapmayayım. Hemen çok hızlı yazabilirseniz. Pepe, ben her coin'i soracağım. Buradaysa öyle bakacağım. Değilse bakmayacağım. Pepe'yi soran burada mı? Pepe'yi soran arkadaş burada mı? Bir 10 saniye bekleyeceğim. Burada değilse sıradaki coin'e bakacağız. Takipteyiz Pepe. Tamam. Okey. Ondan sonraki coin bu arada Pengu. Pengu'yu bekleyen burada mı? Pengu'yu bekleyen buradaysa lütfen bir buradayım vesaire yazsın, yoksa sıradaki coin'e geçeceğim. Evet. Pepe'de 4 saatlik grafikte şu an olması gereken destek bölgesinden tepki aldığını görüyoruz. Şu an Bollinger'ın da içinde kapatacak gibi gözüküyor 15 dakika sonra. Ee, Onun haricinde yükselişe devam edebilmesi için şu an maalesef sadece burayı kırması yetmeyecek. Sıfırları saymadan söylüyorum. Spot grafiği bu. 690'ların üzerinde kapatması yeterli diyebilirdim. Fakat üstteki bulut yapısı da yeni sat verdiği için buralara kadar yükselse bile bunu kırmadığı sürece tekrardan düşüş tehlikesi yaratır. O yüzden en sağlıklısı kesinlikle şurası. Pepe'nin 730'ların üzerinde kapatmadığı sürece geri sarkmalar mevcut olur. Tehlikesini korur. O yüzden takip edeceğimiz seviyeler 730'lu bölgeler. Bunun üzerinde 4 saat kapatması lazım. Ara destek, ara direnç bölgeleri ise şu an 670'te, 685'te ve 697'lerde bir ara direnç noktalarımız var. Destek olarak ise kırmaması gereken destek 640 bölgeleri. Onun da altında kapatırsa ara destek 635'li bölgelerde var. Onun da altında 580'lere kadar bir güçlü destek bölgemiz yok. Bu şekilde Pepe'yi de yorumlamış olduk. Evet, Pengu'yu soran arkadaşlar burada mı? Şöyle 1.35 yazalım. Pengu'yu soran arkadaş buradaysa bakacağım. Trump'a gelsin demiş Ümito. Pepe'yi inşaata götürdüler demiş. Necati Bey, vakit kalırsa bakarız. ET'yi çok içerideyiz hocam. 1 milyon kalan 440 bin ne olacak bu ET demiş. Valla haftalık kapanışta, gece yayında bunları konuşacağız ama Ethereum son kalelerinde diyebilirim. Buralarda tutunması lazım. Rica ederim Sercan Bey. Muhtemelen Pengu'yu soran arkadaş yazdı çıktı. O yüzden Pengu'yu yorumlamıyorum. Geçiyorum. Sony'yi soran arkadaş burada mı? Sonic. S. Tamam, Sony'ye bakıyorum. Sıradaki coin ondan sonra LDO. LDO soran arkadaş burada mı? LDO soran arkadaş buradaysa evet buradayız desin. Tamamdır. LDO da burada. Sonic'ten sonra ona bakacağım. Pazar keyfini sakın sakin geçirdi hocam 3'ten sonra. Bakalım, haftalık kapanışı katıldakilerle detaylı değineceğiz. Buradaki arkadaşlara Bitcoin'i yorumlayıp katılı özel canlı yayınımıza geçeceğiz. Evet. Salih Zeki, elimi emojiden çekemiyorum. Valla emoji stres de attırıyor insana. Özellikle mouse'la yapıyorsanız. Gerçi telefonda da öyledir de. Arka arkaya tıklarken arada bir stres atmak için kullanıyorum ben de. Arada emojiyi ben de atıyorum.
Evet, Sonic'te şu an 16 saattir tutunduğu süper trendin üstünde kalmaya devam ediyor. Burayı kırmaması önemli. Düşüşün derinleşmemesi adına. 0.4935'ler kritik bölge. Buranın altında kapatırsa 12 dakika sonra olası destek bölgesi şu an 47.70'te ve 46.60'larda diyebilirim. Burada da tutunamazsa olası diğer senaryo 0.43'lerde tepki alacağı bölgeler. Eğer burada tutunmaya devam eder ve tepki yükselişi gelirse de direnç bölgelerimiz şu an 51.20'de var. 53 52.30'da var ve son direnç bölgesi güçlü 54.15'lerde diyebilirim. Eğer yükseliş trendine tekrar geçmek istiyorsak, biraz daha eğim vereceğini düşünürsek, en garanti yer 54.86, bu spot grafiği bu arada. Sonic 54.86'nın üstünde atmadığı sürece, 4 saatlik üzerinde kapatmadığı sürece buralara kadar yükseliş yapsa bile tepki olarak kalır. Tepki olarak kalmasını istemiyorsak en az 54.80'lerin üzerinde 4 saat kapatmasını görmemiz lazım. Bu olmadığı sürece buradaki yatay seyir veya düşüş senaryosu aktif olmaya devam eder. Evet, Sonic için de bu şekilde yorumlamış olalım. 1.40'da baktık sanırım Sony'ye. Evet, LDO'ya geçiyorum. LDO'dan sonra Ada Coin'e bakacağız. Ada Coin soran arkadaşlar burada mıydı? Ada Coin soran arkadaş buradaysa bakacağım. Değilse sıradaki coin'e bakacağım. LDO'ya bakalım. Kaç geçe bakıyoruz? 1.41 geçe bakıyoruz. Bu arada yayını kaçıranlar için tekrarını dediğim gibi kanalımda yayınlıyor olacağım. Zamanlara bölerek. Evet, LDO'da 4 saatlikte bir tepki görüyoruz. O da 16 saattir burada tutunmaya çalışıyor. Buradaki düşüş trendini bozması için kesinlikle 0.945'lerin üzerinde 4 saat kapatması lazım. Önümüzdeki 4 saat 10 dakika sonraki kapanıştan sonra en azından 945-946'nın üzerinde 4 saat kapatabilirse buradaki yatay seyri bir yükseliş trendine dönüştürebilir. Bu olmadığı sürece buralara kadar olan yükselişler tehlikesini korumaya devam eder. Olası tepki alacağı seviyeler şu an 930'larda var ve 940'larda var. Destek bölgesi olarak ise şu an için aşağılarda 885 bölgesi ve 878 bölgesinde ara destek bölgelerimiz mevcut. Burada tutunmayı başaramazsa da kritik seviyemiz 840'larda diyebilirim. Yükseliş için dediğim gibi en azından 946'ların üzerinde 4 saati görmemiz lazım LDO'da. Evet, LDO'dan sonra adayı arkadaş burada, ada da burada demiş. Adadan sonra Neiro'ya bakacağız. Neiro'yu soran arkadaş burada mı? Şöyle ada 1.43'te bakıyoruz. Neiro'yu soran arkadaş burada mı? Evet, Ada Coin'de de şu an yükselişe geçmesi için direkt net bir hedef veriyorum. 0.7350'nin üstünde kapatması lazım. Hatta 73.45. Bu spot grafiği. Bunu yapmadığı sürece ara direnç bölgeleri 71'de var. 71.95'te var. 73'te var. Buralar güçlü dirençler. Ne zaman 73.50'nin üstünde 4 saat kapatıp tutunmaya başarırsa o zaman tekrardan bir yeni yükseliş başlatabilir. Bunu yapmadığı sürece tehlikesi devam ediyor adanın. Olası destek bölgelerimiz şu an 68-75'ler, 68-60'lar bu aralık ara destek bölgesi. Zaten buralarda tutunmayıp geri sarkmalar başlarsa onu tutacak bir herhangi bir destek bölgesi yok. Ara destek olarak güçlü destek bölgesi yok en azından. Şuralara kadar belki de 62'lere kadar geri çekilmeye başlatabilir. Daha sonra da 59-20'ler bizim son güçlü destek bölgelerimiz. Bunun olmasını istemiyorsak buraları da tutunup kesinlikle az önce söylediğim bu 73-45'lerin üzerinde atması lazım kendine. Yoksa tehlikeli senaryolar başlar. Ada için bunu söyleyebilirim. Adayı yazdık. Neiro'yu soran arkadaş burada mı? Şöyle yorumlara da bakayım. Ada burada. Ada Çiniciler danışmaya. Ada alan bir ada alacakmış. O ben olacak galiba demiş. Doncular emoji savaşı bence demiş. Kral Zeynel
Onu artık yarınki yayında bakarız. Veya katıl abonesi olursanız gece zaten katıla özel detaylı altcoin bakıyoruz. Orada inceleriz. BNX 74 centlerde Turgut Hoca önü açık demişti. Uzamış gitmiş, unuttuk bak. BNX mi? Bakalım, bu Neuro'yu soran arkadaş burada değil galiba. Hedge'i soran arkadaş burada mı? Hedge. Evet. Mesela BNX'i not alalım. Yarınlarda bunun grafiği oturacak. Şu an oturmamış ama yarın buna bir bakmak lazım BNX'e. Şöyle BNX'i yarınki sayfaya not aldım. Evet, BNX'e bakarız yarın. Şu an daha oturmamış grafiği. En azından pozisyon için. Hedge burada demiş. Tamam, Hedge'e bakalım o zaman. Arkadaşlar yeni altcoin'lere artık yarınki yayında bakacağız. Ya da katıl abonesi olan arkadaşlarla zaten gece 3'ten sonra bakacağız. Şöyle Hedge'e bakalım. Bu şeyde yok değil mi, Binance'da falan? Yok. Ee, Hedge şu mu? Sadece Huobi'de olan coin'den mi bahsediyorsunuz? Kim sormuştu? Salih Bey. Bu mu? Buradaki coin mi? Evet demiş, tamam. Oho. Evet, 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 evet. Anlıyorum. Acun Ilıcalı diyor oho maşallah diye. O şekilde oldu benimki de. 10-12x yapmış. Tek mumda. 4 saatte. Beleş Metin 2 oynuyorum. Paralı pullu işler maalesef. Level atlayacak bile para yok inan demiş. Hoca anons geçti, sende ses yok demiş. VPN Super Unlimited Proxy önerisi isteyen arkadaşlara. Evet arkadaşlar, bunun bakılacak bir grafiği yok. Bunun CoinMarketCap'ten durumuna bakalım. Hedge'in. Huobi'de bu arada hareketlere güvenmemenizi tavsiye ederim. Orada çok dalavere olaylar dönüyor. Bu tarzda Onyx'leri şaşırmıyorum o yüzden. Gerçi hiç bu şekilde. Şu mu? Şu an 5x budur. Başka değildir zaten. 0 burada 18 gözüküyor. Fiyatta 25 gözüküyor. Gate'de de gözüküyor. Herhalde aynı coin'e bakıyoruz. Zaten market cap'i 90k. 1 milyon. Yani buna çok az parası olan bir adam bile bu şekilde 10x yaptırabilir. Ben bir ara ölü coin'lere bu piyasaya ilk girdiğim dönemde hiç bilinmedik bazı borsalar var. Yani siz de araştırıp görebilirsiniz zaten. Şuralarda yazar. Dandirik dundurik kimsenin trade yapmadığı. Çok az para atmıştım oralara. Böyle hani böyle küçük küçük dağıtıyorum. Ne olur ne olmaz gibi. Daha piyasaya ilk girdiğim zamanlar. Birisine 10 dolar mı attım? 20 dolar mı? Öylesine. Bir attım bir baktım Coin Market Cap'te %300 mü ne yaptı? Yani coin'in hiç alıcısı yok. Bütün o sattaki küçük emirleri de ben almışım o parayla. O derece yani. O derece bir boş coin. Bomboş. Ee, Çok shit bir borsadan almıştım ve bir anda market cap'te %300 yaptığını gördüm. O yüzden bu tarz hacimsiz coinlerin 10x yapmasına çok aldanmayın. Eğer birkaç borsada olan bir coin 10x yapıyorsa okey. O zaman güzel. Onun haricinde anlık böyle 4 saatte bir anda 10x yapıyorsa bir oturup düşünün. Sakın 10x gitti diye varınızı yoğununuzu dalmayın. Üzülürsünüz. Üzülmeyeceğiniz paralarla bu tarz coinlere bakmaya devam edin. Size alın ya da satın demiyorum ama üzülmeyeceğiniz tutarlarla bunu yaparsanız daha iyi olur diyorum. Evet. Kapanışa 3 dakika var. Şimdi birazdan Bitcoin'i yorumlayalım.
Evet, amatör öğretmen de gelmiş. Hoş geldiniz. Şöyle birkaç yorum bakayım. Bakamadığım yorum var mı? Kodlama üstadı. Onu yarınki yayında bakalım. Anketimize 120 kişi katılmış. %60'ı şimdilik hayır, %40'ı da evet demiş. %40'ı kaç yapar 120'nin? O kadar katıl abonemiz yok ki. Nasıl %40'ı evet diyor? Evet, o kadar katıl abonemiz yok bir kere. %40'ı evet demiş ama ben de uzaylı Murat abi, ben buralı değilim. Evet, 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 evet. Katılışı nasıl çözeriz? Herkese açık sanıyorlar herhalde. Olabilir. Bu katıl yayını, bu haftalık kapanışı birazdan yorumlayacağım. Daha sonra da katıla özel bir yayın yapacağım. Buna katılabilmeniz için arkadaşlar, e, katıla üye olmanız lazım. Açıklama yazısında, açıklama, bu videonun açıklamasında katıla üye olmanız için bir link bıraktım. Oradan üye olabilirsiniz katıla. Bunu yapmadığınız sürece katıl özel yayınlarına katılamıyorsunuz. Ankete %40'a yakın evet dediği için bunu açıklıyorum. Sanırım o şekilde olduğunu bilmiyorsunuz. Şimdilik haftalık kapanışı burada yorumlayacağım ama daha detaylı yorumumuzu birazdan katıldaki arkadaşlarla canlı yayında yapacağız. Hediye üyelik açılmadı. Daha onu araştırıyorum. Öyle bir ayar da gözükmüyor bende. O özellik açılsa onu yapacağız. Venjok gelmiş. Hoş geldiniz. Valla New Trader olsaydı Murat'ın işini çözerdi mi? New Trader ya bizi gizli gizli takip ediyor, e, ya da bilmiyorum. Benimle ilgili bütün detayları araştırmıştı o her yerden. O gizli ajanlarımızdan. Belki arka planda ajanlık yapıyordur şu an. Ankette şaibe var ya da yeni gelecekler demiş. Valla bilmiyorum. Ankette bir şaibe var. Ankette %40'ı katıla özel yayına geliyorum birazdan demiş ama öyle bir katıl üyelerimiz yok o kadar. Evet, tik tik seslerini aldık. 4 saatlik ilk yorumum kötü. Kısa vadede kötü. Günlük tekrardan orta bandın altına kapatması ortaya karışık. Şu bulutun hala üstünde olması iyi. Kısa yorumlayacağım, sonra detaya geçeceğim. Haftalık 3 günlük al vermek üzere olsa da henüz vermemiş. Haftalık da evet. Şimdi gelelim fasulyenin faydasına. Evet, hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar. Anketi çok kısa kapatıyorum. Birazdan katıl yayınını yapacağız ama şöyle bir anket yapmak istiyorum. Hemen güncel bir 5 dakika tutacağım bu anketi. Sonra da haftalığı yorumlayacağım. İlk hedefi söylüyorum. Sizce ilk neresi gelecek? İlk hedef sizce neresi? Şöyle bir soralım. Bu anketi açık tutacağım. O süreçte de yorumlamaya devam edeceğim. İlk hedef şöyle yazalım şuraya. İkinci hedef ise şöyle şuraya bakalım. Tamam. 84 binler diyebiliriz ya. 84, 82 de zaten şu an, aynen 84 500 diyelim. Evet, ilk önce sizce hangi hedef gelecek? Anketi başlattım. Katılımınız önemli. Şöyle bir katılabilirsiniz. Bir 30 saniye, 1 dakika bekleyelim. Sonra haftalığı yorumluyor olacağım. Anketi sohbete sabitledim. Katılabilirsiniz oradan. Bu arada yayını beğenen 144 arkadaşa ayrıca çok teşekkürler. Aynı zamanda emoji atan arkadaşlara da çok teşekkürler. Evet.
73-74 hayırlı olsun diyenlerimiz var. Ferhat Denha'dan. 80K'ya kadar çekilir diyenler var. Net 80 demiş. Gerisini bilmem. 145'i tamamladım demiş. Psikolojik direnci, ara direnci kırdım demiş Umut Çetintaş. Çok teşekkürler beğeni yaptığınız için. Like taktık hocam. Emoji kalpte, emeğinize sağlık. Son dem. Ben teşekkür ederim. Düşüş hocam, güven yok piyasaya. 75 loading. Bakalım anketlere. Anketler şu an için 71 oyla %59-80 geliyor diyor. %41'de 84,5. Bu arada ikisi de gelebilir ama benim sorum ilk hangisi gelecek? İlk hangi hedef gelecek sizce? Bunu yarınki yayınlarda sonucuna bakacağız. Bakalım anket hala ters indikatör olmaya devam ediyor mu diye. Bu arada gerçek düşünceniz neyse ankette onu tıklayın. Doğru sonucu alabilmemiz için bu önemli. 90 loading diyenler var. Volkan Bey. Evet, yorumluyorum o zaman hazırsanız. 225 kişi izliyor. Şu an 150 psikolojik beğeni direncini de kırmışız. Emeğinize sağlık. Çok teşekkürler. Hocam siz yorumunuz ne? Siz bize sorup işlem yapıyorsunuz demiş. Şahin My Life. Evet. Arkadaşlar şu an haftalık genel görüntü negatif. Kötü. Bu kötü demek şu demek değil. Varyansın düşeceğiz anlamına değil. Malum şuradaki Bollinger'ın geçen haftaki kapanıştan sonra bu yükselişle birlikte tepki aldık. Fakat şuradaki bandı ben 3 haftadır. Şuradaki bak şu ilk iğne attı ya. 1, 2, 3 haftadır. Bu 4. haftamız artık. Neredeyse bir aya yakındır şu bandı konuşuyoruz. Yani bunun üzerinde atması lazım. Tutunması lazım. Fakat 3 haftadır maalesef hep altında kapattı. Bu haftada dahil. Genel yukarıdaki oluşan yapıya baktığımda yükseliş senaryosu olsa bile hala geçen hafta söylediğim detaylar geçerliliğini koruyor. Şuradaki bulut kırmızı yakmadı ama önümüzdeki haftaki kapanışta tam ay sonuna gelirken ki son hafta kapanışında kırmızı yakacak %99. Bu kırmızı yaktıktan sonra da maalesef şöyle tepki yükselişleri gelse bile bunun üzerine atmadığımız sürece bu ya düşüşle sonuçlanıyor ya da yatay seyirle sonuçlanıyor uzun süre. O yüzden birazcık önümüz birazcık çetrefilli. Kısa vadeli destek dirençlerine bir değineyim isterseniz. Öncelikle ilk tepki alacağı nokta, bu arada spot grafiği, asla kaldıraçtaki grafikle karıştırmayın, 50-60 dolar oynaklık olabiliyor. İlk tepki alacağı noktalar ortalama olarak şöyle biraz daha bakacak olursak 83-200'ler, 83-250 bölgeleri bizim ilk tepki alacağımız noktalar. Onun üzerine giderse iğne atma durumunda 85-80'ler, 85-90'lar da bizim ilk direnç noktalarımızdan ya ikinci direnç noktalarımızdan tepki alabileceği. Onun üzerinde 88-570 bölgeleri var. Bu haftalık grafik bu arada. Bir hafta içerisinde gerçekleşebilecek olayları söylüyorum. Onun üstünde de son kale 90.870 hatta 900. 90.900 bölgesi var. Şimdi buralara kadar yükseliş benim için tepki yükselişi olarak kalır. Eğer ne zaman bu 91 bölgesinin üzerinde kapatırız, önümüzdeki hafta örnek veriyorum. O zaman şuradaki senaryoyu konuşuyor oluruz. Bu bulut yapısını konuşuyor oluruz. Çünkü ben 4 haftadır aynısını söylüyorum. Hala aynısını söylemeye devam ediyorum. Bu oluşum kötü. Daha da kötüye gidiyor. Biz buradaki şu oluşan bulutun üstüne atmadığımız sürece yükseliş gelse bile bir nefes yükselişi olarak kalır. Yani bunu ne zaman net bir seviye verecek olursam, ne zaman 102.5'ların üstünde, 102.500 hatta 102.600'lerin üzerinde kapanışlar görürüz. O zaman haftalık kapanıştan bahsediyorum. O zaman buradaki kötü senaryo geçer diyebilirim. Yani 101'e kadar gelen, 100.000'e kadar gelen Bitcoin bile benim için hala riskli. Yani 100.000'e gelince birçok arkadaş muhtemelen Twitter'da coşacaktır ama bu özellikle şu 102.5'un üstünde kapatmadığı sürece ben riskli olduğu için ona göre hareket ediyor olacağım. Riskini ona göre kendi riskimi yöneteceğim. Maalesef buralar
kritik bir döneme girdi ve girmeye de devam ediyor. Buradaki bulut yapısı da geçerliliğini koruyor. Bu kırmızı bulutu yeşile çevirmediği sürece biz yükseliş başlatamayız. Bakın şöyle geniş planda göstereyim. Size şöyle anlatabilirim bunu. Bakın burada boğanın, yani Bitcoin'in kendi boğasının ilk başlarında şöyle bir ara bir kırmızı yaptığında uzun süre yatay bağlamıştı. Daha sonradan üstünde kapatıp yeşili yaktığı zaman yükseliş sert bir şekilde oldu. Sonra ne oldu? Tekrar kırmızıya çevirdiğinde 8 ay bekletti bizi. 8 ay burada şuralarda bir ara bozukluklar oldu. Ara tepkiler geldi. Fakat diğer indikatörlerden milimetrik olarak geri düşüp burada bizi 8 ay beklettikten sonra ne zaman güçlü bir yeşile döndü, burada bak kalın bir yeşil. O zaman daha güçlü yükselişler gördük. Şimdi bu bulut bakın kırmızı ve şu an güçlü kırmızılığını koruyor. Bu önce inceleyecek, sonra da yeşile dönecek. O zaman yükselişe geçecek. Yani şu an buralara kadar tepki almış, 90 binlere kadar yükselmiş. Hatta şuradaki 94'lere kadar bile iğne atması benim için şahsen önemli değil. Ne zaman bu bulut yeşile döner, biz o zaman yeni zirvelere gitmek için elverişli bir yapıya kavuşuruz. Bu olmadığı sürece maalesef tehlike devam ediyor. Ara tepki alacağımız dirençleri söyledim. İzlemeyenler, yeni gelenler varsa geri alabilir. Destek bölgesi olarak da milimetrik olarak şu an 80.000 spot grafiği için 80.070 bölgeleri, 80.100 hatta 80.100 ile 80.200 bölge aralığı bizim ilk tepki alacağımız bölgeler. Tabii önümüzdeki haftaya göre birazcık Bollinger'ın neyin vereceğini düşünürsek bunun birazcık daha üstünde takılabilir. Özellikle şu 80.900'lü bölgeler, 950'li bölgeler bizim diğer ilk tepki alabileceğimiz bölgeler, destek bölgesi olarak. Onun haricinde bu haftayı buraların altında sert bir şekilde ineceğini biraz zor. İnmesi biraz zor. Açık konuşayım. Bu hafta için konuşuyorum. Önümüzdeki hafta tekrar yorumlarız ama bu hafta için sanki, hani bu kişisel bir yorum, asla yatırım tavsiyesi değil. Sanki şuralarda 89'de işte bu 79-80 bölgelerinde bir iğne gelecek. Sanki buralarda takılacak izlenimi yarattı şu an bende. Fakat dediğim gibi yukarıdaki gelen baskı çok büyük olduğu için buralarda takılması bu hafta hiç önemli değil. Aşağılara tekrardan baskılayacak gibi duruyor önümüzdeki haftalarda. Bunu bozabilmesini sağlayacak tek bir senaryo var. Az önce de söylediğim gibi önceliğimiz 91 bölgesi. Yani önce 91'in üzerinde bir hafta kapatmamız lazım ki sonra şuradaki tehlikeyi değerlendiriyor oluruz. Bizim bu kırmızı bulutu kırmamız ve yeşile çevirebilmemizi sağlayacak ilk adım 91'in üzerinde kapatmamız. 91'in üzerinde haftalık kapanış gelmediği sürece bu haftada maalesef kötü kapattı. Bu haftada pek bir şey beklemiyorum. Yani en fazla buralara kadar yükselişler, düşüşler görürüz. Tek iyi tarafı işte şuradaki lower'u yaktıktan sonra şurada bir ara yükseliş tepesi lower high yakmak isteyebilir. Bu lower high'ı yakması için de en azından buralara kadar gelmesi lazım. Bunu şimdi mi yapacak yoksa daha da derinleşip daha sonra mı yapacak, bunu görüyor olacağız. Ben size seviyeleri veriyorum. Sonuçta al sat sinyali veremem ya da şunu yapmalısınız diyemem ama olası senaryolar içerisinde tepki alacağı seviyeler bunlar. Destek bölgesi şu an güçlü olarak 80 binler güçlü, bu hafta biraz daha özellikle ilk tepki alacağı 80.800'lü 900'lü bölgeler. Bu şekilde ara destek dirençlerimizi değerlendirmiş olduk. Birazdan katıldaki arkadaşlarla daha detaylı konuşuyor olacağız bunları. Şimdilik böyle bir kısa yorum yapmış olayım. Katıldaki arkadaşlar sorunuzu birazdan saklayın. Birazdan katıla özel canlı yayınla devam edeceğiz. Ben sinyal vermem arkadaşlar. Yasak zaten. Yasak yani. Ben olası destek dirençleri kendi kullandığım indikatörler dahilinde sadece bunu söyleyebilirim. Rica ederim. Ne demek? Şöyle birkaç yorum daha bakayım. Sonra katıla özel canlı yayınına geçeceğiz. Katıla abone olmak için bu videonun açıklama yazısındaki linke tıklayarak abone olabilirsiniz. Ya da bilgisayardan girenler zaten nereden olacağını biliyor.
Kullanıcı adımın yanında yazıyor zaten. Evet, anket sonucu 117 oyla şu an 80 bin geliyor demiş %57, 84.500 geliyor demiş %43. Ankete katılmayan varsa sohbetteki ankete katılsın. En azından önümüzdeki yayınlarda bunu değerlendiriyor olalım. Çoğunluğun ne dediği önemli. 117 oy var. Katılmayan varsa hatırlatmış olalım. Bakıyorum şöyle başka yorum var mı? Şöyle birkaç dakika daha yorum okuduktan sonra arkadaşlar katıla özel yayına geçeceğiz. Orada hem altcoin'lerin haftalık grafiklerine bakacağız. Hem Bitcoin'in bu grafiğini daha detaylı bakacağız. 3 günlükte de bakacağız. Günlükte de değerlendireceğiz. Ethereum'a ve dominansa da bakacağız. Ece Hanım, hocam iyi geceler, iyi yayınlar demiş. İleriki günlerde katılda da görüşürüz demiş. Çok teşekkürler Ece Hanım. Aynı şekilde süper teşekkürler için de çok sağ olun. Hemen hemen her yayında olan en büyük destekçilerimizden kendisi. Çok çok teşekkürler. Başka yayında görüşürüz inşallah. Dominansın ne zaman düşeceğini gösteren herhangi bir teknik veri yok. Zamanı gösterecek hiçbir teknik veri yoktur. Olası destek dirençleri değerlendirerek önümüzdeki günlerde olabilecek senaryoları görebiliriz sadece. Yoksa işte şu tarihte şu kadar seviyeye inmiş olur gibi bir veriyi hiçbir teknik analiz vermez size. Hiçbir şey vermez. Ee, bize yok mu demek istedim ETH dominans. Arkadaşlar Ethereum'da dominansı çok kısa değineyim o zaman. Sonra katıldakilerle bunun üzerine detaylı şey yaparız. Şöyle yani çok değişen bir şey yok. Direkt iyiye geçmemiz için gerekli senaryoyu söyleyeceğim. Öncelikle kesinlikle 2265'in üstlerinde kapanışlar gelmesi lazım. 2265'in üstünde kapatmadığımız sürece Ethereum'da maalesef hala da görüntüsü kötü ki burada kapatsa bile bir anda böyle fırlayıp giden bir grafik çok zor görürüz. Çok nadir oldu bu tarihte. Hani çok büyük para girişleri lazım onun için. Burada kapatsa bile önümüzdeki hafta örnek veriyorum 2280'lerde kapattı diyelim. Bu buralarda birkaç hafta daha oyalayacaktır. Yani Mart ayı bu şekilde maalesef beklediğimiz gibi kötü geçti. Nisan ayında da şöyle olumlu bir şey konuşabilirim. Bazı altcoin'lerin haftalığı özellikle birazdan katıldakilerle bakacağız haftalık kapanışta o altcoin'lere. Bazı altcoin'ler hatta çoğu sanırım tam emin değilim. Toparlandı sayılır. Yani toparlanmasına birkaç hafta var. Bizim bir yapı var. Onu oluşturmasına birkaç hafta kalmış gözüküyor. Muhtemelen bir Nisan'da ya da Nisan'ın ilk haftalarında ya da ortasına kadar bir tepki yükselişleri yaşayacaklar ya da ara yükselişler yaşayacaklar. Bunun olmasını sağlayacak veya olmamasını sağlayacak senaryoları birazdan konuşacağız zaten detaylı. Ama Ethereum için konuşacak olursak tekrardan 2265 bizim için kritik. Önce buranın üzerine atmamız lazım ki iyi şeyler konuşabilelim. Onun haricinde olası destek senaryolarında 2840'lar ilk destek bölgemiz, 2975'ler ilk direnç bölgelerimiz. Onun altı uçurum. Tutunamazsa 1500'lere gider. Sırasıyla 1100'ler. Sonra biliyorsunuz yaklaşık 3-4 haftadır sanırım bu seviyeleri söylüyorum. Bayağı eski videolarda da bahsettim. Ölüm senaryosu olan 700'ler bile masada olur. O yüzden buralarda tutunması önemli. Biz son kalelerdeyiz gerçekten Ethereum için. En kötü 1500'lerden dönmesi lazım. Ama şu an için şu seviyenin üstünde tutunduğu sürece sıkıntı yok. 1835'in üstünde tutunduğu sürece sıkıntı yok.
Buralarda altında iğne gelse bile haftayı 1845'in üzerinde 50'nin üstünde kapattığımız sürece Ethereum'da bir dönüş için hala bir küçük de olsa umut var. O yüzden 1850 seviyelerini takip etmeniz önemli. Buranın altında haftalık kapatmamamız lazım. İğneler gelmesi önemli değil. Haftalık kapatmaması lazım. Daha iyi bir senaryo için de dediğim gibi 2200'ler, en garantisi de 2260'ların üzerinde kapatmamız lazım. Ethereum için kısaca bunu söyleyebilirim. BTC dominansa da kısaca değinelim. Evet, BTC dominans da mesela şu an hala yeşil bulut yapısını koruyor. Bu kırmızıya çevirdiği an özellikle bu diğer altcoin'ler demiştim ya, haftalıkta bazıları toparlanmak üzere dedim. Bir yükseliş senaryosunu birkaç hafta sonra yapabilir dememin sebebiyle buradaki veri birazcık uyuşmak üzere daha doğrusu. En azından bu haftayı yeşil bile kapatsa önümüzdeki haftalarda inceldiği için birazcık kırmızıya evrilmek istiyor. Özellikle kırmızıya olduğunda bakın böyle düşüşler oluyor. Ya da bakın ilk kırmızıya yaktığında yine bir sert düşüşler oluyor. Kırmızıyı yakması önemli. Henüz yakmadı. Önümüzdeki hafta bakacağız o yüzden tekrardan. Olası dirençler şu an 61.90'larda ve 62-75'li bölgelerde olası dirençlerimiz var dominansta. Özellikle kötü senaryolar görmememiz için 62-75'lerin 80'lerin üzerinde atmamamız önemli. Buralardan düşüş yaparsa da olası destekler 61-10'lar, 60-90'lar ve güçlü destek noktası olan 60-40'lar diyebilirim. Bu da kısa vadeli bu hafta için olası destek ve dirençler dominansta. Evet, şimdilik bu şekilde yorumlamış olalım. Şimdi yayını kapatacağım birkaç dakikaya sonra. Bir 5 dakika sonra da katıldaki arkadaşlarla özel canlı yayına başlayacağız. Siz de katılaraktan birazdan o yayına katılabilirsiniz diyelim. Teşekkürler hocam demiş. Rica ederim. Yaşamak güzel. Selam, iyi yayınlar demiş Osmanlı. Hoş geldiniz. Daha iyi bir senaryo beklemiyorum ama azıcık olsa da güzel bir senaryo bekliyorum demiş. Rica ederim. Murat Hanım korkuyor olmasın parayı bulunca demiş. Nurcan Soysal. Benden daha iyi bilgi verdiğini düşündüğünüz yayıncılar varsa izleyebilirsiniz. Onda bir problem yok. Kimseyi burada şey yapmıyorum. Yeni gelen arkadaşların sayısı burada sürekli değişkenlik olduğu için bir duyuru geçiyorum. Yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum. Murat olamayacak yayında demiş. O yakınında tanıdıkları ayarlattıracağım demişti ama olmadı demek ki. Katıl'da ne konuşuluyor? Katıl'da buradaki Katıl'daki arkadaşların istedikleri coinleri en detaylı bir şekilde bakıyoruz. Olası destek dirençleri hem haftalıkta değerlendireceğiz birazdan. Önümüzdeki haftalarda neler olabilir onlara değineceğiz. Hem de kısa vadede özellikle bazı arkadaşlar trade yapıyor mesela. Gerek 3 dakikalık gerek 15 dakikalık en ince detayına kadar altcoin'lere bakıyoruz. Onun haricinde genel sohbet yaparken de önümüzdeki yayınlarda özellikle bazı benim kendi trade stratejilerimden birkaç trade mantığı anlatıyorum. Yani birkaç taktiksel şeyler konuşuyoruz ki zaten biz daha Katılı özel bir kere yayın yaptık. Daha Katıl özelliğimiz bizim yeni açıldı. O yüzden sık sık söylememin sebebi bu. Yeni açıldığı için daha bir kere yaptık bu yayını. O da dündü. Çok güzel bir sohbet oldu. Buradaki arkadaşlar zaten kendileri de yorum yapabilirler. Önümüzdeki yayınlarda ne olacak diye sorarsanız da ben yeni bir eğitim serisi başlatacağım. Kanalda ücretsiz paylaşacağım bunu. Herkes izleyebilecek. Bu eğitim serisinin yanı sıra işte buradaki al-sat stratejisinde nelere dikkat ediyorum ya da piyasada neleri dikkat etmemiz lazım. Bu tarz bildiğim bilgileri Katı'daki arkadaşlarla paylaşıyor olacağız. Ya da paylaştığım eğitim videolarını pekiştirecek eğitim canlı yayınları yapıyor olacağız Katı'dakilerle özel.
Yani kısacası daha bir kere yayın yaptığımız için daha henüz bir şey yapmadık. Her şey yeni başlıyor. Önümüzdeki yayınlar çok daha sağlıklı, çok daha güzel katıl yayınları olacak. Sadece özetle bunları söyleyebilirim ama daha çok kafamda detay var. Özellikle 3 grup olduğu için katılda özellikle ikinci sinyal grubuyla ayrı canlı yayınlar yapacağız. Balina grubuyla zaten buradaki bütün indikatörlerimi paylaşacağım. 18 indikatörümü de. Ve bu indikatörleri ne şekilde kullandığımı, hangi bölgelerde nelere dikkat ederek yorum yaptığımı, neye dikkat ederek işlemler aldığımı hepsini sadece balina grubuyla analiz yapıyor olacağız. Bu şekilde katılı özetleyebilirim şimdilik. Ay'daki sepetin %80 içeride olmasının sebebi herkes şeyi kaçırdı. Diğer yayıncılar da aynı şeyi kaçırdı. Dominans 2-3 yıldır yükseliş trendini bozmadan gidiyor. Yani bunu yaptığı için de dominans biz 55'lerin altında görmediğimiz sürece o herkesin beklediği yükseliş boğasını biz yaşayamayacağız. O yüzden dominans hala yükseliş trendini bozmadığı için şurada aylıkta göstereyim size, daha iyi anlayacaksınız. Bakın. Bakın şöyle göstereyim. Şurada bir yeşil bulutum var ya benim. Buraya 2 ay değdi. Özellikle şu düşüşte çok güzel ara yükselişler yaşamıştık. Kasım 2024'te Aralık aylarında. Sonra buradan tepki alıp tekrardan devam ediyor yükselişine. Ve şu an Bollinger üst bandından tepki aldığını görüyoruz. Ya bu yükseliş trendini bozmadan dominans biz altlarda bir boğa göremeyeceğiz. Bunu bozabilmesi için bu aylık kapanışla birlikte ortalama 56'nın 57-56 bölgelerinin altında kapatması lazım ki biz o herkesin beklediği bütün altcoin'lerin aynı anda yükseldiği o güçlü boğayı yaşayabilelim. Bu olmadığı sürece dominans bu güçlülüğünü koruduğu sürece maalesef güzel günleri göremeyiz. Bunu ilk sağlayacak seviye 60-30'lar. 60-30'ların altına geri sarkmalar başladığı an biz artık altlarda güzel şeyler görmek için ilk adımı atmış oluruz. Ama asıl adımı kesinlikle 57'nin altında atmaya başlarız. Bunu da tekrardan yeni gelen arkadaşlar da söylemiş olayım. Abdullah Turan kanalımıza yeni abone olmuş. Hoş geldiniz kanalımıza. Bu arada 170 kişi de şu anki yayını beğenmiş. Herkese de çok teşekkürler. Emoji atanlara da her ne kadar şu an dursa da ayrıca teşekkürler. Yayının başından beri emoji atıyorsunuz. Çok sağ olun. Evet, okuyamadığım yorumlar var mı? Sonra kapatalım. 3.30 gibi. 12 indikatör yazıyor. Çünkü ben bazı arkadaşlar göremedik diye buradaki indikatörleri kapattım. Şöyle benim aslında 18 tane şurada yan ekranlarda görürsünüz. Burada açılacaklar. Evet, bir 6 tane daha yerin dibinde var. Gözükmeyen bölgede. O şekilde. Onları da sol ekrandan takip ediyorum. Çok önemli olduğunda oraya bakıyorum. Evet, okuyamadığım yorum var mı? Şöyle bakıyorum. Can Yıldırım gelmiş. Hoş geldiniz. Merhaba hocam. BIST'te çalışan indikatörün BTC'de çalışmıyormuş. Yoktum o sebep. Nasıl yani? Evet, Hulkonomi, seni göremedik bugün. Onu hallettim demişsin. He, anladım. Hocam siz kendiniz mi çalışarak bu seviyeye geldiniz? Evet. Ya katıla bastığımda ödeme şekli çıkıyor. Tam ödeme yapılması gerek. O yüzden Murat Bey. Murat, inşallah hepimiz kazanalım. 18 indikatör kombin, yani kombin. Senelerdir yüzlerce, baya yüzlerce, kaç tane denediğimi bilmiyorum. Bir sürü indikatörü deneye deneye, yanıla yanıla son oturtturduğum en sağlıklı çalışan 18 indikatörü artık kombin yaptım. Onların ortalamasına göre hareket ediyorum. Sosyal mühendis Yasin Bey gelmiş. Hoş geldiniz. Selam hocam, selam arkadaşlar demiş. Evet, abi ödeme yapacak demiş. Turkcell'den mi ödeme yapacaksın yani? Hulkonomi
BIST'te 10x bulduğum indikatörüm var hocam. Bitcoin'de çalışıyor diyordum. Fazla hareketlilikte olmuyormuş demiş. Olabilir. Öyle şeyler oluyor, normal. Aykut Bey, indikatörlerin kazanç yüzdesi yoktur. İndikatörleri nasıl okuyabildiğinize bağlı sizin kazanç yüzdeniz vardır. Bu indikatörleri ben burada 100 kişiye vereyim. 100'ünün de farklı verisi çıkar ortaya. Burada sizin bu piyasadaki tecrübenizin yanı sıra bu indikatörleri ekleyip ne kadar süre üzerinde çalıştığınız önemli. Yani bunları şu an sahip olsanız bile üzerinde günlerce, haftalarca trade yapıp ya da deneme bonuslarıyla trade yapıp ya da gözlemleyip backtest'ini yapıp nasıl çalıştığını iyi anlamanız lazım. Senelerdir yatırımımızı yaptık. Bugün bile sepeti yapan eski yatırımcılardan %75 kârda demiş. Bu 18 indikatörlerin ismini verebilir misiniz? Kendi yapacağız zekaya botumu bunları da ekleyin. Kodlama üstadı, bunu sadece dediğim gibi arkadaşlara da söz verdiğim gibi sadece katılım balina konseyi üyesine bu indikatörlerimi paylaşacağım. Onlarla aynı şekilde bu indikatörler üzerine canlı yayınlar yapacağız. Nasıl çalıştığını biraz anlatacağım. Sadece onlarla paylaşacağım. Tüt tüt tüt. Yasin Prof gerçek değil mi demiş Marco. Teşekkürler, ileride katıl grubuna gireceğim ben de demiş Onur Yılmaz. Ben teşekkür ederim. Nasıl çalıştığını anlatmayacak mısınız? Dedim ya Aykut Bey, sadece balina konseyini anlatacağım bunları. Ya ben madem çok ısrar ediyorlar. Benim de 8 tanesi kombin. İndikatör sevmeyen çok kişi var ama dediğiniz gibi okumayı bilmek gerekiyor. İndikatörü sevmeyen e, izleyin. Yani sevmeyenlerin yorumlarını izleyin, anlayacaksınız sevmeleri gerektiğini. Klasik bir algı var çünkü birkaç böyle bilindik isim şey dediği için ya işte çok indikatör eklerseniz çok amatörsünüz gibi saçma bir sosyal medya paylaşımları çıktı bir ara. Alakası yok halbuki. Sıradan destek dirençler çalışmıyor aslında. İnsanlar o yüzden trade ortalamaları çok düşük. Orada normal desteğini çiziyor. İşte formasyonunu çiziyor. Aa diyor ki bu oldu. Aa formasyonun tersi oldu. Hatta bununla ilgili bir sürü komik videolar da var. Hep girdiğiniz pozun tam tersi olan. Ya da tam böyle stop olup bütün pozlarınız hep stop oluyor falan. Ya bu klasik trade sisteminin çalışmadığını göstergesi. Bu klasik trade çalışmadığı için de insanlar temel analize yöneliyor. Halbuki teknik analiz temelden önce gelişiyor. Temel bunu destekliyor. Ya karmaşa içinde karmaşaya giriyor. Yani paradoksa giriyor. İnsanlar maalesef farklı pencereden bakmıyor bazı kişiler. O da neyden kaynaklı? Her gün aynı şey, aynı bilgilerle tekrardan kaynaklı. İnsanlar yeni şeyler öğrenmiyor. Yeni şeylere açıklar, ön yargılılar. Yani buraya bazı arkadaşların yorumlarına denk geliyorum. Ya bu kadar şeyi ne ekledin sen, çıkarsana, ne işine yarıyor bu kadar şey diyor. Ya neye dayanaraktan diyor mesela. Daha videoya yeni gelmiş. İlginç ya, çok ön yargılı insanlar. Yeniliğe de çok kapalılar. Kendi doğru gördükleri şeyleri tam tersini gördüklerinde de hemen en doğru şekilde bir öneride bulunmaya çalışıyorlar. Bu yüzden de gelişimi önüne kesiyorlar. Gelişemiyor kimse. Yeni şeyler alamıyor. Böylelikle de bir döngü içinde kalıyorlar. Ben burada her yorumu okumamın sebebi acaba bir tane daha yeni bir şey okur muyum, yeni bir şey öğrenebilir miyim diye okuyorum. Hem böyle sizle sohbet etmiş oluyoruz. Yeniliklere açık olmak lazım arkadaşlar. Ön yargılı olmamak lazım. Kendinize yatırım yapmanız lazım. Yani burada benim dediğim gibi bazı şeylere özel sunmamı eleştiren arkadaşlar da oluyor da yani bunu ben de zamanında yaptım. Ben de kendime katkı sağlamak için gittim. Birilerinden eğitimler satın aldım. Başka şeyler yaptım. Yani buradaki cüzi miktarlarla kendinize yatırımınız bir döner parasına ya da bir başka şeye gözünüze batıyor ama fedakarlık olunca o değerli oluyor. Yani bir sakız parası bile verseniz bir şeye o sizde daha değerli oluyor. Ama bedavaya verildiğinde umursamıyorsunuz. O yüzden bu tarz şeyler bence böyle yapılmalı.
Evet Turgut Bey şu kim ya? Ne yazdılar? Arkadaşlar şimdilik normal yayını sonlandırıyorum. Bir 5-10 dakika içinde katıldaki arkadaşlarla özel canlı yayına geçeceğiz. Orada bu haftalık kapanışları ve altcoin'leri detaylarını yorumlayacağız. İsterseniz şimdilik bu kadar olsun. Katıldaki arkadaşlar da birazdan görüşürüz. Lagatuş az önce yorumladık. Şimdi katıldakilerle özel canlı yayına geçtiğimizde orada bakarız ona. ...350 Fibonacci diye indikatör vardı. Bulamıyorum demiş. Bakarım ben de ona. Öyle bir şey varsa. Araştırırız. 350 Fibonacci diye mi geçiyordu ismi? Tamam. Evet arkadaşlar, yayını beğenen, dediğim gibi emoji atarak destek olan ve burada yorumlardaki sohbet ettiğimiz bütün arkadaşlara çok teşekkürler katıldığınız için. Bir kısa bir mola. Birazdan katıldaki arkadaşlarla özel canlı yayına başlıyoruz. Tamam, yayını sonlandırıyorum. Birazdan görüşmek üzere o zaman. Kendinize iyi bakın. Birazdan başlayacağız.